Merhaba arkadaşlar, ben Atlan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Bugünkü etkinliğimiz ne var arkadaşlar? Gambot, Yengeci, Mega Yengeç dediğimiz etkinliğimiz var. Şöyle bir bakalım kimler var. Evet, Bilal, Selim, Samet, İbrahim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hazır buradayken küçük bir test yapalım. Ses ve görüntü testi yapalım. Oyunun sesi benim sesim, oyunun görüntüsü benim görüntüm ne durumda? Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Evet Ahmet Eren hoş geldin. Hocam oyundan çok atma yapıyor. Evet bizim timde de birçok arkadaş maalesef aynı sorunla karşı karşıya. Real, Real Maz. Abi ilk 20 aşama 3x ile saldır. Resul Baran gayet iyi demişsin. Teşekkürler arkadaşlar. Tamam demek ki herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi yengecimiz nerede? Burada. Şimdi öncelikli olarak timimizi göstereyim arkadaşlar. Gerçi yerimiz yok ama yine yerimiz açılırsa buyurun gelin. Lideriz her zamanki gibi. Puanlarımız geldiğinde yine ilk sıraya oturuyoruz. Daha sonrasında bizim ikinci bir timimiz var. Oraya da buyurun gelin. Ferhat bak diye aratırsanız versiyon 2.0. Orada da bayağı bir eksiğimiz var. Adam eksiğimiz var. Oraya da buyurun gelin arkadaşlar. Bayağı bir azalmış burada. Ve eskisi gibi saldırılar yapılmıyor anlaşılan. Eğer aktifseniz ya da aktif olma niyetiniz varsa diğer timimize de buyurun gelin. Şimdi kimya seçmiştim. Evet ilk aşamalarda kimya ile gideceğim. Biraz ganimet biriksin. İlk aşamaları ne yapacağız? 3x ile mi gidelim diyorsunuz? Evet. Resul Baran gayet iyi demişsin. Devam. Samet 10 numara her şey. Teşekkürler. Shorts. Abi selam demişsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şimdi Gambot enerjimiz %50 ekstra veriyor. Bir de mevcut yetenek olarak da kristal robotlar veriyor. Hemen hızlı bir şekilde saldıralım. Evet ilk aşamalar kolay. Gambot'la da geçilir. Hemen 3x ile geçelim ilk aşamaları. Abi 2 level sonra gravür aktif olacak. İlk önceliğim nasıl olmalı? Güzel soru. Bu arada sıralamalara bakalım. Şimdi bizim timde Riley, Nezir arkadaşımız, Yalçın arkadaşımız, elbette diğerleri de Ali, Mehmet, Mücehez yani Mehmet, Muhammed hepsinin eline sağlık. Ama ilk iki sıraya bakalım. Riley, Nezir, Yal ve Yalçın. 244, 243 arka arkaya. Şimdi yerel sıralamaya bakalım arkadaşlar. Evet, yerel sıralamada ilk iki bizim tim arkadaşlar. Küresele bakalım. 244. Evet. Küreselde de ilk 18 ve 19 bizde. Yani ilk 20 bizim timde arkadaşlar. Yani hem yengeç etkinliği olarak hem de tim operasyonları olarak her zaman için yerelde de globalde de neredeyiz arkadaşlar? Sıralamadayız. Timimizin eline koluna sağlık. Şimdi 2 level sonra gravür gelecek demişsin. Hemen hızlıca göstereyim arkadaşlar. 2 level sonra gravür geldiğinde elbette taşlarınız çoksa, parçacık sayınız fazlaysa 4'er tane araştırma açın. Bende çok fazla yok. O yüzden 3'er tane araştırma yapıyorum. Çıkan jetonlarla da, gelen jetonlarla da savaş kısmından ilk etapta kesinlikle ama kesinlikle zırhı yükseltin. Sonra da sabotajı yükseltin arkadaşlar. Ya da ikisini aynı anda yürütmeye çalışın. Bu ikisini mutlaka yükseltin. İlk etapta yapacağınız bu iş olsun.
Bir sonraki karargah yükseltmesinde de savunmayı asla yükseltmeyin. Yani gravürü 2. seviyeye çıkartmayın. Neden? Savaş bölümündeki gravürlerin tamamı maksimum seviyeye gelmeden kesinlikle savunmayı açmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen devam edelim. Şimdi Shorts. Alparslan abi ben demişsin. Hatırlamadın mı? Valla isimleri bir yere not almadığım sürece kusura bakmayın hatırlayamıyorum. Yani beni yanlış anlamayın lütfen. Real. Hocam bu Stonard oyunun harbi oynuyor. Adamlar çok para yatırmışlar arkadaşlar. Gerçekten çok para yatırmışlar. Yani şaka maka. Şimdi profiline bakalım. Gördüğünüz gibi şu Kai hariç, el bombacısı hariç bütün elit liderleri dahil bütün liderler almış. Hatta birçok lideri de maksimum seviyeye getirmiş. Aynı şey şeyde de var biliyorsunuz. Burada sıralama kasan, zafer puanı kasanlarda da var. Yani bu arkadaş da son 2 elit lider hariç bütün liderler almış. Hatta almakla da kalmayıp hepsini maksimum seviyeye getirmiş. Yani elit liderler ya da liderler artı liderler gerçekten oyunun dengesini çok ama çok bozuyor. Ha bu kadar lideri maksimum seviyeye getirmek için benim tahminime göre en az 500-600 bin belki de 1 milyona yakın para yatırmışlardır. Bende o kadar para yok maalesef. İbrahim Tarhan. Benim hesap yerelde 8'de demişsin. Yengeçte mi? Hemen bakalım. Emre Bombastik var. Fear var. İbrahim bakayım. Ha, İbrahim Tarhan. Fear adlı oyuncu sen misin? Bir bakalım. Seninkilerinde. Güzel. Anlayı çıkartmışsın. Aferin. Linea'yı da çıkartmışsın. Çok güzel. Şaf gelmemiş mi daha? Doomfetti. Şu üçü önemli arkadaşlar. Şu üç. Doomfetti, Linea ve Anna. Özellikle şaf özelliğini kullanmak istiyorsanız mutlaka olması gereken birlikler. Shorts hatırlamadım mı abi? Alparslan ben. Shorts Skymer. Alparslan hoş geldin. Valla isim olarak ezbere bir şey diyemem. Yani yanlış anlamayın. Ancak not almam lazım. Kimleri not alıyorum? Ancak kendi timimde olan arkadaşların isimlerini not alıyorum unutmamak için. Sürekli timle beraber olduğumuzdan dolayı. Ama burada mesajlarda ya da aboneler üzerinden maalesef isimleri unutuyorum not almadığım için. Evet. Evet. Pepe. Selim. Ne demiş? Beğenmeyi unutmayın dostlar demiş. Videolarımız, yayınlarımız ön plana çıksın. Evet arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa rica ediyorum. Abone olalım. Beğenelim. Paylaşalım. Biraz belki öne çıkar diyelim. Samet Varcan, öncelik zırh ve sabotaj tamamdır abi. Teşekkürler demişsin. Peki araştırma kısmında sıralama önemli mi? Şimdi aslında çok da önemli değil. Çünkü mesela bir ara kendime göre örnek veriyorum. 4 tanesini de bastım ve 4'ünden de tesadüf atıyorum ağır toplar geldi. Yani neye göre veriliyor, neye göre geliyor ben de bilmiyorum. Tamamen şans eseri geliyor. O yüzden mesela şunlardan bir tanesini bakın şöyle yapayım ben size en güzeli. Şunu bir bitireyim. Bir örnek göstereyim. Siz de o örneğe göre kendinize göre gidin. Yani parçacıklarınızı neye göre harcayın? En azdan en çoka göre sıralama yapın. Mesela benim en az ne var? Yeşil var. En çok hangisi var? Mavi var.
en az pardon. Şu morlarmış. Örneğin 4 tane yapacaksanız önce mor, sonra yeşil, sonra kırmızı, sonra mavi seçin. Neden? Çünkü ilkinde 5 tane parçacık istiyor. İkincisinde 10 tane, üçüncüsünde 15 tane derken dördüncüsünde 30 tane. Yani özellikle 4 tane, dördünü birden araştırırsanız gerçekten çok fazla parçacık gidiyor. Üçer tane yaparsanız en çok üçünü tercih edin. Mesela en çok üç hangisi var? Kırmızı var, mavi var, yeşil var. Buna göre sıralayın en azından. Önce yeşili, sonra kırmızıyı, sonra maviyi. Örneğin benim parçacık sayım 1000'in altında olduğu için 1000'in üstünde olduğunda 4'er tane yapıyorum. Ama 1000'in altına düştüğünde de 3'er tane yapıyorum. 3'er tane olduğu için de en fazla olan 3 tanesini tercih ediyorum. Hangileri? Kırmızı, mavi, yeşil. Sıralama yapıyorum. En düşük yeşil. Bunu birinci sıraya alacağım. Ondan sonra kırmızı, ondan sonra mavi. Bakın. Yeşil 5 tane yaptım. İkincisinde 7 tane istiyor. Üçüncüsünde 15 tane istiyor. Maalesef dördüncüsü abartıyor. 30 tane istiyor. Yani en azından 20 tane isteseydi kesin 24 tane araştırma yapardım ama 30 gerçekten çok fazla. Yani buradaki parçacık sayısına göre arkadaşlar ne yapın? Kendinize göre azdan çoka doğru sıralama yapın. Aynen, parayı veren düdüğü çalıyor Selim. Ali Can Kara, Adnan abi elit lider her ay yenisi mi geliyor? Maalesef öyle. Bakalım bu ne kadar gidecek bilmiyorum. Yani bu uygulama. Şimdi mesela şu an ne var? Meşale var. Söylentiye göre pazartesi günden itibaren de savaşçılar yönelik bir elit lider gelecekmiş. Ondan sonraki ay hangisi gelir bilmiyorum. Böyle bu şekilde devam edecek öyle gözüküyor. Çünkü Supercell buradan çok büyük para kazanıyor arkadaşlar. Umarım gün gelir şu elit lider saçmalığı biter. Sonra bunlar döngüye girer. Bir şekilde biz de sandıklardan rastgele de olsa herhangi bir elit lider çıkma ihtimaline karşı ne yaparız? Rahat rahat kartlarımızı harcarız. Ama o gün ne zaman gelir bilmiyorum. Bu elit lider etkinliği hiç bitecek mi onu da bilmiyorum. Yani artık iş tamamen paraya döndü. Samet Varcan 1 milyon lira abi şaka mı? Yazarken bile zorlandım. Şaka değil gençler. Bakın tekrardan göstereyim. Örneğin şu elit lideri maksimum seviyeye getirmeniz için en azından 500 tane karta ihtiyacınız var. Çünkü 75 tane. Yani 75 tane kart içerisinden sadece bir tane çıkma ihtimali var. En az 5 ya da 6 tane çıkması gerekiyor. 75'i 6 ile çarpın arkadaşlar. 2 ile çarparsanız 150 yapar. Bunu da 3 ile çarpın 450 yapar. Yani yaklaşık 500'e yakın kartınızın olması gerekiyor. Tabii bu sadece buradaki kartla da bitmiyor biliyorsunuz. Sonrasında örneğin şurada bir tanesine göre örnek vereyim. Bir de şu aşamaların becerilerin maksimum olması gerekiyor. Bunlar maksimum olduktan sonra da gerçi kartlar çıktıktan sonra maksimum oluyor. 5 tane ya da 6 tane kart lider geldiğinde bu beceriler maksimum oluyor ama yetenekler kısmı var. Bakın burada da bol bol ne harcamanız gerekiyor? Saha talimnamesi harcamanız gerekiyor. Belli bir seviyeye kadar örneğin 10. seviyeye kadar saha talimnamesi 10. seviyeden sonra da eylem raporları istiyor sizden. Bir de bunlara yönelik de bir sürü kartınızın olması gerekiyor. Ve tek bir lider için bu geçerli. Bütün bunları şimdi adamlar ne yapmışlar? Bütün liderler açmışlar. O kadar kartı nereden buluyorlar? Tabii ki de para basarak. Gerçekten ciddi paralar basmışlar arkadaşlar. Evet, 1 milyon Türk lirası eşittir 20 bin ABD doları demişsin. Ali Can Kara, şaf kullanmak için yani o lider nasıl çıkacak? O lider arkadaşlar sıradan lider sandığından çıkar. Yani şafı yani Dunfeti'yi almak istiyorsanız mutlaka şu sıradan lider sandıklarını açın. Şans eseri çıkarsa çıkar. Çünkü buradan sadece Dunfeti değil diğer liderlerin de çıkma ihtimali var.
Eğer şans eseri çıkarsa sorun değil. Şu şafın aktif olabilmesi için yanılmıyorsam 3 tane çıkması lazım. İlkinde kendisi geliyor. Sonra ikincisinde şu beceri açılıyor. Birinci beceri açılıyor. Üçüncüsünde de şaf açılıyor. Öyle bir şey olması lazım. Sonrasında hızlandırmayı belki yükseltebilirsiniz. Savaş başına bir kez takımın her üyesi sağlığı azaldığında yok. Buna gerek yok. Bu neymiş? Hedef koruma şaf atar. Şaf bölgedeki savunmaların hedeflerini engeller. Menzilleri arttırır. Şaf 8 saniye boyunca sürer. Mesela bunu yükseltebilirsiniz bir miktar. Tabii şaf için tekrar söylüyorum. En azından 3 tane Doom fethinin çıkması gerekir. Peki nasıl çıkar? Tamamen şansınıza. Diğer liderler de çıkabilir. Doom fethi de çıkabilir. Bunun şeyi ne kadar? Sıradan lidere gelelim. Mesela şu an diyor ki 52. 52 tane kart harcadığımda bir tane teğmen çıkma ihtimali var. Ama hangi teğmen gelir? Elit teğmenler hariç, mesela Linnea ve Anna hariç diğer teğmenlerden herhangi biri gelebilir. Örneğin Hono gelebilir ya da Julius gelebilir ya da Falco gelebilir ya da Dunfetti gelebilir. Buralarda açılmamış mesela şu var. Kraliçe, Nafu gelebilir. Kai gelmez. Taktikçi gelmez. Diğerleri çavuş zaten. Yani herhangi biri gelebilir arkadaşlar. Hemen ben şu saldırıya devam edeyim. Ve aynı zamanda mesajlara da bakalım. Sohbet havasında, soru cevap havasında gidelim. Evet. Dunfetti çıkmıyor abi. Diğerleri var da bir Dunfetti eksik. İnşallah çıkar. Dediğim gibi çıkma ihtimali var ama ne zaman çıkar, ne kadar kart harcadıktan sonra çıkar onu bilemem. Sürekli denizaltı yolluyorum, çıkmıyor. Denizaltı mı? Denizaltıdan gelmez Dunfettiler. Denizaltı farklı bir şey. Yani şöyle ana karaya geri döneyim. Ben göndermişim zaten denizaltıyı. Burada denizaltı nerede benim? Denizaltıdan liderler çıkmaz arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben mi yanlış anladım? Siz mi yanlış anlattınız? Abi bir de ne odun kasası çıkıyor ne diğerleri. Denizaltıdan çıkma ihtimali odun kasası, ne bileyim altın kasası. Yani şunların çıkma ihtimali var ama şans eseri tamamen. Şu oyuncu profili envantere gireyim. Yani altın kasası, odun kasası, taş kasası ya da demir kasası gibi kasaların gelme ihtimali var denizaltıdan. Lakin yani çok nadir geliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Öyle sürekli gelmiyor. Artık onun nasıl bir oranı var onu bilmiyorum. Yani yüzde kaç oranı var onu bilmiyorum. Sürekli abi Dunfetti çıksa bile şafı açmak için 3 kere çıkması lazım. Aynen Real Maz. Yani sadece bir tane Dunfetti yetmiyor arkadaşlar. Dunfetti'den 3 tane çıkması lazım ki tekrar göstereyim size. Bakın bende bir tane çıktı. Şimdi pardon 2 tane çıkmış. Şu gözden kaybolmayı aktif olmuş. Şafın aktif olabilmesi için tekrardan bir tane daha çıkması lazım. Yani bu da eder ki toplamda 3. 3 kere Dunfetti gelirse şaf özelliği aktif oluyor. Aksi takdirde şafı kullanamıyorsunuz. Harikasın abi ya. Güzel anlattın gravür olayını demişsin Samet. Rica ederim. İbrahim Tarhan. Biliyorum Real Maz 3 kere çıkarsa şaf da öyle açılıyor. Ahmet Kahraman. Abi iyi yayınlar demişsin. Teşekkürler Ahmet. Hoş geldin. Yumuşatmaları lazım demişsin Selim. Denge şaştı. Oyunda denge yok kalmadı arkadaşlar. Elit liderler maalesef dengeyi alt üst etti. Yani elit lider dikkat edin bakın hiç kimse artık şey kullanmıyor bile. Siz söyleyin. Şu proto birlik bile kullanmıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Proto birlikleri bile artık kimse kullanmıyor. Neden? Liderler çok güçlü. Proto birliklerden bile güçlü.
Yani maksimum seviyeye gelmiş bir lider. Proto birliklere ihtiyaç duymuyorsun. Real Maz. Geçen gün ben de çıkardım Donfetti'yi ama kullanamıyorum şaf olmadığı için. İşte üçüncü kez çıkarsa şaf özelliğini kullanırsınız ama şaf özelliğini de kullanmak için yani sadece tek başına şaf yetmiyor. Yani tamam şafı kullanacağız da tek başına şaf yetmiyor arkadaşlar. Anna'nın da olması gerekiyor. Anna'nın şu bombaları olması gerekiyor arkadaşlar. Yani uzatma bombaları olması gerekiyor. Yani şafa attık. Örneğin ne diyor? Yükseldikçe şuradaki hasar oranı biraz yükseliyor. Kaç saniye sürüyor? 8 saniye sürüyormuş. Yani 8 saniye yerine bunun üzerine Anna'nın şu bombalarını atarsanız 8 saniye yerine 10 saniye, 12 saniyeye çıkartıyor. Böylelikle daha uzun süre şaf taretlerin üzerinde kalıyor ve ne kadar uzun süre kalırsa o kadar ne yapmış oluyor? Hasar vermiş oluyor. Yani şaf özelliğini de en iyi şekilde kullanmak istiyorsanız Anna'da mutlaka olması şart. Yani tek başına şaf da çok fazla işe yaramıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İbrahim Taran, benim diğer hesapta Anna var. Doomfet'i, Shaft'ı daha açamadım. O yüzden kullanamıyorum. Yani Anna varsa sorun yok. Çünkü Anna'nın çıkma ihtimali artık bundan sonra yok. Ama Shaft özelliği çıkabilmesi için Doomfet'in çıkma ihtimali her zaman var. Belki ilerleyen zamanlarda Doomfet'i çıkar. Böylelikle Shaft'ı da ne yapmış olursun? Aktif etmiş olursun. Evet, Shorts. İzleyenler beğenip yorum yapın demişsin. Teşekkür ederim. Ahmet Karaman. Abi 4 aydır bazen bu miçe giremiyorum. Sorun ne olabilir? Allah Allah bu. 4 aydır giremiyorsun. Bilmiyorum. Ben hiç öyle bir sorun hiç yaşamadım. Bilmiyorum. İçimizde böyle bir sorun yaşayan var mı? Hesabın süpere bağlıysa silip yükle bir de telefonu yeniden başlat. Evet o da olabilir. Nasıl bir strateji izlemeliyiz bu lider alımında? Abi ne kadar biriktirmek lazım elit lider sandığı açılması için? Şimdi gençler tekrardan şu elit lider menüsüne geri dönelim. Lider al, elit lider al. 75 tane ben şu ana kadar yani şeye hiç harcamadım. Siz söyleyin bu taklitçiyi almak için hiç kart harcamadım. Ne diyor? 75 tane. Şurada Teğmen 75, Çavuş 34, Ender aksesuar 9 diyor. Yani 9 kart açarsak kesinlikle bir tane Ender aksesuar gelir. 34 tane kart açarsanız bir tane Çavuş gelir. Şuradaki çavuşlardan biri gelir. Herhangi biri. 75 tane kart açarsanız kesinlikle ve kesinlikle bir tane taklitçi çıkar. Ha bu illa 75. kartta olmaz. 70. kartta da olur ama çıkma ihtimali 75'te 1. Şu anki şeye göre. Siz söyleyin tahmine göre. Taklitçi çıkma ihtimali %50 kadardır diyor. Yani %50 derken 75'in hadi 80 diyelim. Belki 40. kartta da çıkabilir. O tamamen buradaki istatistiklere bağlı, birazcık da şansa bağlı. Kart nasıl biriktirilir? Kart nasıl biriktirilir arkadaşlar? Yani buradaki çeşitli etkinliklerden alırsınız ödüllerinizi. Ne yaparsınız? Burada harcarsınız. Ben 10.000 tane jeton biriktirdim. Bu jetonlarda da 2 kere 2000'lik kart parçacığı aldım. Sonra bu kart parçacıklarını direkt olarak anahtar karta dönüştürdüm. Yani ben bütün jetonları anahtar karta dönüştürüyorum. Mesela burada da ne diyor? Devre kartı. Devre kartında da aslında şunu da alabilirim. 100 tane biriktirseniz bir tane kart alıyor, veriyor. 25 tanesine bir tane saha talimnamesi veriyor. 150 tanesine de eylem raporu veriyor. Aslında bunu biraz biriktireyim ben de bir tane eylem raporu alayım bari. Ardından ne var? Günlük etkinliklerden topladığımız kötülük parası var. Buradan da aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Kartları alabilirsiniz. Ben genelde
Bütün jetonları buraya harcıyorum. Eskiden bütün jetonları parçacık almak için ya da kristal almak için harcıyorduk. Bu liderler geldikten sonra mecburen bunları harcamak zorunda kaldık. Yani bu şekilde kartlar birikiyor arkadaşlar. Ben 2 aydan beri hiç elit lider almıyorum. Geçen ne vardı? Bizim şu Teğmen Kayı vardı. Almadım. Bu haftada ne var? Taklitçi var. Onu da almadım. Evet, o yüzden 2 ay içerisinde şu an itibariyle 314 tane anahtar kart birikti. Umarım pazartesi günü gelen elit lider işime yarar. Yararsa harcarım. Yaramazsa biriktirmeye devam ederim. Evet. Aydeniz, ben oyunu sildim valla, nefret ettim iyice. Valla Aydeniz Max'a yakın hesaptı. Valla ne diyeyim bilmiyorum ki Aydeniz. Ben de şu elit liderlerden sonra oyundan soğudum. Çünkü para ver kazan moduna girdi oyun. Yani Supercell yemin ederim aşırı derecede aşk gözlü. Yani ben Clash Royale'de oynuyorum. Bak biraz sonra göstereceğim şimdi. Şu saldırıdan sonra göstereyim. Yani Clash Royale'de de maksimum seviyedeyim. Yemin ederim şu Boom Beach'e yatırdığım para kadar paranın 1/10'ını yatırmamışımdır Clash Royale'de. Tekrar söylüyorum. Şu Boom Beach'e yatırdığım paranın 1/10'ını Clash Royale'e yatırmamışımdır. Bakın göstereyim şimdi size. Nightwish. Muhammed hoş geldin. Aleykümselam. Bakın burada ben maksimum kupadayım. Yani 14.000 kupadayım. Sadece pas alıyorum. Onu da her ay almıyorum. Sadece hoşuma giden karakterler olduğunda alıyorum. Ve burada da benim istatistiklerim var. Hiçbir klana da hiçbir zaman herhangi bir klana da girmedim. Yani sıfırdan maksimum seviye hiçbir klana girmeden geldim. Tabii öyle bir yılda 2 yılda değil tabii ki. Yani şeyleri göstereyim size. Kartlarımı göstereyim. Yani birçok kartta hem normal kahramanlar var. Bilgi. Evet. Evet, hem kahraman olarak var. Hem de evrimleşmiş kartları da var. Yani açılmadık kart da kalmadı ve birçok kartı evrimleştirdim. Birçok kartı da kahramana dönüştürdüm. Yani kartlarım da bu şekilde. Yani tekrar söylüyorum. Yani ben şu Clash Royale'i şu an maksimum seviyedeyim. Maksimum kupadayım. Bumbeç'e ödediğim paranın 1/10'ını ödememişimdir. Ama buna rağmen çok rahat bir şekilde maksimum seviyeye gelebildim. Tabii rahat derken öyle 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda değil. O da tabii ki Clash Royale'de maksimum seviyeye gelmek için oldukça uzun yıllar oynamanız gerekiyor. Lakin en azından Boom kadar adaletsiz değil. Evet. Nightwish, Muhammed yeni lider belli oldu mu? Valla söylentiye göre da bu söylenti savaşçı lider olacağı söyleniyor. Bugün ya da yarın şeyler siz söyleyin. Boom ne deniliyor ona? Neyse bu bizim oynayanlar var ya Kaktüs gibi. Bir de diğer oyuncu vardı. Neydi? Kaktüs var, Stoneheart var. Heh. Bunun gibi oyuncular bugün ya da yarın bir ön izleme paylaşırlar ve böylelikle öğreniriz. Ama söylentiye göre savaşçı olacağı söyleniyor. Savaşçı lider ne kadar işimize yarar onu da bilmiyorum. Bir görmek lazım. Test etmek lazım. Evet. Abi hile hurda döndürmüyorlar mıdır sence yukarıdaki hesap sahipleri? Valla bilmiyorum Samet. Hile olacağını zannetmiyorum ama Supercell'den destek alıyorlar mıdır?
Yani en azından maddi açıdan belki destek alıyorlardır. Hile olacağını zannetmiyorum. 2 meşale yapma hayalim vardı teknelerde. Çinliler oyunu istila etti yani. Aynen. Bol bol Çinli var maalesef her yerde. Çan Çinliler. Bay Durden. Oyun çok pay to win oldu. Hiç keyif vermiyor. Aynen, ben de onu söylüyorum bakın, yarım saatten beri aynı şeyi söylüyorum. Oyun artık iyice para ver kazan moduna girdi. Yazık oldu yani. Splendid. Erkay Tan. Kolay gelsin demişsin. Teşekkürler Erkay, hoş geldin. Muhammed Adnan abi, 300 kart var meşale liderinin, 80 karta bir %100 çıkıyor bence. Yeni lider kötüyse meşale aç. Bilmiyorum ki yeni lider ne kadar kötü. Eskisi kadar artık meşale oynamıyorum ki oynayamıyorum. 2 tane savunma gravürü geldikten sonra, Splendid. bir de aksesuarlar geldikten sonra artık eskisi gibi full meşale harita temizliği yapamıyorum. Murat Koşal. Aleykümselam. İyi eğlenceler hocam demişsin. Teşekkürler Murat, hoş geldin. Ahmet Kahraman. Hayır, Supercell'e bağlı değil. Supercell'e bağlı hale getirin hesabınızı arkadaşlar. Yani şurada Supercell açık olsun mutlaka ve mutlaka hesabınızı Supercell'e bağlayın. Böylelikle kaybolmaz hesabınız hiçbir şekilde. Aksi takdirde geri alamıyorsunuz. Ve bütün emekleriniz boşa gider. Evet. Devre kartı nasıl birikir Samet? Evet, devre kartı nasıl birikir hemen göstereyim. Devre kartından kastettiğin şey, bir saniye, burada yok. Şu değil mi? Evet. Devre kartı nasıl birikir? Devre kartı arkadaşlar satın alınan bir şey değil. Devre kartı nasıl birikir? Lider al derseniz, ister elit lider alın, istersen sıradan lider alın, fark etmez. Şu sandıklardan çıkıyor. Yani ne kadar bu bir yerde yazıyordu ama şu an hatırlamıyorum da, onun bir derecesi var. Bazen 1 çıkıyor, bazen 3 çıkıyor, bazen 5 çıkıyor. Örneğin rastgele söylüyorum arkadaşlar. Eğer sandıktan teğmen çıkarsa 10 tane. Çavuş çıkarsa 5 tane. Normal sıradan bir kart çıkarsa atıyorum 2 tane. Artı sadece sandıklardan liderler çıkmıyor. Neler de çıkıyor? Aksesuarlar çıkıyor örneğin. Yine çıkan aksesuarlardan da bir sürü aksesuar var biliyorsunuz. Bunlardan da örneğin destansı aksesuar çıkarsa 5 tane 10 tane. Ya da ender çıkarsa 3 tane. Atıyorum sıradan aksesuar çıkarsa birer tane. Yani her parça başına bu şekilde size ne veriyor? Tekrardan dükkana geleyim. Devre kartı veriyor arkadaşlar. Yani bu devre kartları sandıklardan çıkıyor. O bu şekilde birikiyor. Biriken devre kartlarıyla da buradan istediğinizi ne yapabilirsiniz? Takas edebilirsiniz. And the horn. Şimdi İsmo açık demişsin. Nightwish Muhammed Realmaz meşale çıkmak zorunda. Yanlış sıradan liderler açmışsındır. Eğer bakın arkadaşlar, elit lider sandığı açıyorsanız sadece ve sadece lider olarak şey anlamında söylüyorum. Buradan
teğmen bazında taklitçi çıkar. Yani teğmen bazında büyük ihtimalle şunlar çıkmayabilir. Julius, ne bileyim Falco ya da Dunfetti gibi liderlere çıkma olasılığı düşük. Çıkabilir de. Şans eseri belki onlar da çıkabilir. Ama ağırlıklı olarak taklitçi çıkar. Evet, en güçlüsü Kai. Birikirse enerji saniyede 5-10 milyon damaj veriyor. Valla Kai ile ilgili birkaç tane video izledim. Gerçekten çok güçlü. Yani o el bombacısı yakıyor yıkıyor ortalığı. Yani birden fazla tarete ne yapıyor? Hedef alıyor ve birden fazla tareti aynı anda eritiyor. Güzel. Reklamları izlemeyeceğim. Evet. George Gomez. Abi bizim klana katılır mısın? Abi video çeksene. Clash Royale ile ilgili. Clash Royale ile ilgili video çekebilirim. Ama Clash Royale'de öyle bir iddialı değilim. Klasik bir oyun tarzım var benim. Klasik bir kart tarzım var. O kartlara göre sürekli oynuyorum. Yani ekstra bir strateji yapmadım bu zamana kadar. Ama istiyorsanız bir Clash Royale videosu da çekerim. Sıkıntı değil. Diğer timlere gelir miyim? Yok arkadaşlar. Zaten benim kendi timim var. Artı yan tim var. Artık yan timle de ilgilenmiyorum. Benim aslında biliyorsunuz 5 tane hesabım var. 4 tanesi büyük hesap burada. Bir tanesi zaten ana hesabım Adnan Bakkal. Bir diğeri Amox, Bakkal ve Terat bak. Bunların hepsi seviye olarak maksimum seviyede. Ama artık bunlarla da ilgilenmiyorum. Yani ne Amox'la ilgileniyorum, ne Bakkal'la ilgileniyorum, ne de Terat Bak'la ilgileniyorum. Bunlarla da ilgilenmiyorum artık. Çünkü çok para ve çok zaman harcattırıyor. Artık tek ana hesabım üzerinden yürüyorum arkadaşlar. Yani maalesef oyun hem zaman kaybı hem para kaybına dönüştü. Splendid. Muhammed bir maç at abi izleyelim demişsin. Ha şeyde mi? Royal'de mi? Tamam atayım bir tane maç. Bir tane Royal oynayalım o zaman. Şöyle istatistiklerimi göstereyim size. Savaş günlüğünü. Yendiğim de oldu, yenildiğim de oldu. 2-1 yenmişim, 1-0 yenilmişim, 1-0 yenmişim, 3-0 yenmişim, 1-0 yenmişim, 3-1 yenmişim, 1-0 yenmişim, 1-0 yenmişim, 3-0 yenilmişim. Bakın 3-0'a karşı yenilmişim. Benim destem bu arkadaşlar. Hiç değiştirmedim bu zamana kadar bu desteği. Tabii seviyesine göre kule seviyesine göre elbette elimdeki kartlara göre ilk zamanlarda farklı farklı desteler kullandım da artık belli bir seviyeye geldikten sonra tamamıyla şu kartlara göre oynadım ve bu kartlarla oynayarak maksimum kupaya kadar geldim. Hadi 1-2 maç yapayım hadi. Royal maçı yapalım. Şu Valkyrie'nin yeni özelliği harika.
Acayip hoşuma gidiyor. Efsane olmuş ya. Valkür kahraman olunca. Şeyi de güzeldi aslında. Evrimi de çok güzel Valkür'ün. Ama kahramanı da güzel. Aslında evrim de çok güzel. Yani ikisini bir arada kullanma şansımız elbette yok. Ama keşke olsaydı. Valkyrie'nin hem evrim özelliği hem kahraman özelliği harika olurdu ikisi bir arada olsaydı. Arkadaş ne yaptın sen ya? En nefret ettiğim kart. Şu dev. Durduramıyorum arkadaş adamı ya. En azından mevcut kartlarım durduramıyor. Ya şu şimşek işi bozuyor. Canımsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım ilerle. Hay başlayacağım şimşeğine. Hadi buyur buradan yak. Devi durduramıyorum arkadaş ya. Tekrardan gelirse dev kaybederim. %100. Geldi vicdansız. Ah, hem devle vurdu hem şimşekle vurdu. Yani her zaman kedi kaymak yemiyor. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet gençler. Şampiyon. Abi klana katılma şartı nedir? Yani bizim klanımızda şu an yer yok ama bizim klanımıza katılma şartı önce 1000 ve üzeri zafer puanı olması gerekir. Artı mavi yeşil heykel kullanmaman gerekir. Artı heykel düzenin tamamıyla operasyona yönelik olması gerekir. Ve gravürün de mutlaka ve mutlaka aktif olması gerekir. Özellikle sabotaj ve zırhın aktif olması gerekir. Ha, diğer klana gelebilirsiniz. Yani bu bizim mevcut klana gelemiyorsanız Teratmak versiyon 2.0 o klana gelebilirsiniz. Sorun değil. Saldır diyelim. 22. aşama. Ha, güzel. En sevdiğim adalardan birisi. Canımsın. Şimdi evet oyun son derece sade bir oyundu. Oyunu karıştırdılar. Evet eski videolarımızı izlerseniz arkadaşlar örneğin en azından 2 yıl öncesine ait geçen yıldan ziyade 2 yıl öncesine ait videoları izlerseniz gayet güzel, mantıklı, sade bir oyundu. Ama gerçekten
Bana sorarsanız içine ettiler yani. Elit liderler bu kadar güçlü yapmanın bir mantığı var mı? Bana göre yok. Ama illa bu kadar güçlü olacaklarsa bari herkesin ulaşabileceği bir şekilde dizayn etmeleri gerekiyordu. Örneğin hatırlarsınız bu elit liderler ilk geldiğinde, ilk güncellemeler geldiğinde örneğin Doktor Terör etkinliği olsun, ne bileyim savaş fabrikası olsun, ne bileyim buna benzer günlük etkinliklerden seviyenize uygun bir şekilde, tehdit seviyesine uygun bir şekilde sürekli ne geliyordu arkadaşlar? Anahtar kart geliyordu. Gayet güzel bir şekilde her gün düzenli bir şekilde hediye olarak anahtar kart geliyordu. Sonradan baktılar para kazanamıyorlar anahtar kartlar üzerinden. Sonra o etkinlikteki anahtar kart hediyesini ortadan kaldırdılar. Artık Splendid. daha da zorlaştırdılar. Yani sonuç itibariyle para ver kazan moduna girdi. İnşallah tekrardan o etkinlik geri gelir. Ve böylelikle herkes liderlere ulaşabilir. Aksi takdirde gerçekten yani adil bir oyun olmaktan çıkıyor oyun. Evet, Muhammed Özçelik. Abi 66 seviyeyim, yengeç 70'i geçemiyorum. Şimdi bir şey diyemem. Heykellerin ne kadar güçlü. Dolayısıyla 66 seviyesin. 66 ve aynı zamanda birliklerin ne kadar güçlü onu bilemem. Şimdi benim diğer klandaki hesabım kaçtı ya? Bir bakayım. 66. Ha, ben 56'daymışım. Benim seviyem daha da düşük. Ha, varsa proto birlikte kullanabilirsiniz ama proto birlikleri düzenli kullanın. And the horde. Hepsini harcamayın. Şimdi şampiyon. Parayı koyarsan zaten hile gibi demişsin. Aynen. Hileden farkı yok. Abi time bakabilir misin? Köyün ismi İsmail. Bir yorum yaparsan sevinirim demişsin. İsmail şu an köy bakmayayım. Direkt olarak yengeçle devam edeyim. Tark Ziya. Kolay gelsin demişsin. Teşekkürler Ziya. Hoş geldin. Muhammed Özçelik. Başka platformlarda mı yayın? Benim şu an sadece YouTube'da var yayın. Diğer platformlarda yayın yok. Meşale iyi ama 5-6 tane çıkması lazım. Meşale çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama şöyle geleyim. Meşale gerçekten çok iyi ama maksimum seviyeye getirirseniz çok iyi. Çünkü maksimum seviyede proto şeyleri, silahları da örneğin Simo'yu, örneğin şok ateşleyicisini, örneğin diğer başka nelerimiz var? Lazeri, örneğin cehennem topunu rahatlıkla taklit edebiliyor. Ki baktığımda en çok ki bu taklitçiyi kullananlar şeyi tercih etmişler. Neydi adı? Mikrodalgayı tercih etmişler. Yani mikrodalgayı taklit etmeyi daha çok tercih ediyorlar. Yani proto silahları taklit etme yeteneği var. Maksimum seviyeye gelirse. Ama maksimum seviyeye gelmesi için de tekrardan söylüyorum en azından 500 tane biletinizin olması, kartınızın olması gerekiyor. Evet. Enerji emici ve zihin kontrolü çok sıkıntı yaratıyor. Maydur'dan. Enerji emici harbiden çok sıkıntı. O yüzden meşale oynayamıyorum. Yani mesela benim de savunma olarak kullandığım 2 tane gravürüm var. Biri enerji emici 1.5 maksimum seviyeye getirdim onları. Diğeri de zihin kontrolü. O da 1.1. Onu da maksimum seviyeye getirdim. Şu an bunları kullanıyorum.
Tekrardan biriktiriyorum. 200'e geldiğinde şu sekteyi maksimum seviyeye getireceğim. Yani geliştireceğim. Zaten seviyesi maksimum da, yani kalite anlamında. Böylelikle yüzdelik dilim yanılmıyorsam rakip saldırı heykellerin etkisini %33,5 engelliyor. Bu 35'e çıkacak büyük ihtimalle. Birçok oyuncu, özellikle sıralama kasan birçok oyuncu sekte kullanıyor. Şöyle bir bakalım neyimiz var. Zihin kontrolü ve aşırı ısınma. Ha, şeyi de kullanan var. Hani aşırı ısınma da çok etkili. Bu kahramanların özelliklerini kullanamıyorsun bir 30 saniye boyunca. Ama zihin kontrolünü herkes kullanıyor. Onu gördüm. Ha, şimdi de aşırı ısınmayı tercih ediyor herkes. Ha, aşırı ısınma moda olmuş. Ha, bir ara sekte modaydı şu küreseldeki oyuncularda. Evet, şimdi aşırı ısınma moda olmuş. Ha, millet sekte kullanmayı bırakmış, aşırı ısınmayı tercih ediyor. Evet, zihin kontrolü, zihin bulanıklığı. Evet, sekte kullanmayı bırakmışlar, aşırı ısınma kullanmaya başlamışlar. Şöyle bir gözcülük yapalım da artık belli bir seviyeden sonra gözcülük yaparak saldıralım. Tamam, burada bol miktarda bum topu var. Karışık düzenine gidelim. Çok güzelsin. Güzel. Liderler için de bir tane almak yetmiyor. Bir taneyle kullanıcı güçsüz oluyor. Aynen Bay Duran. Maksimum seviyeye getirmek gerekiyor. Yanılmıyorsam ya maksimum seviye içinde ne herhalde 6 tane mi çıkması gerekiyor? Yani maksimum olması için öyle bir şey olması lazım. Maaşı da yatıramayız oyuna. Serkan Serin. Adnan abi iyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim Serkan, hoş geldin. Ahmet Yeni Çiftlik. Abi bir şey soracağım. Asker eğitimini nasıl senin gibi sıfır ücrete ve zamansız yapabilirim? Sıfır ücret değil arkadaşlar. Anında eğitim buradan satın alabiliyorsunuz. Premium'a gelin. Anında eğitimi satın alın. 550 lira maalesef. Yani ücretsiz değil. Ha, bazen Supercell belirli zamanlarda 3 günlüğüne de olsa 5 günlüğüne de olsa anında eğitim hediye ediyor. Ama ne zaman eder tekrardan onu bilemem. Hı hı.
Güzel. Evet. Samet Varcan. Adnan abi, küreseldeki birinci hesabı patlatmaya kalksan mesela nasıl bir strateji izlersin? Ee, Nasıl bir strateji izlerim? Bir gün bekletirim, sonra değiştiririm. Yani uğraşmam. Bir bakayım. Şu birinciye. Birliklerin hareket ve saldırı hızı %23 düşer. Aşırı hızı. Ha, şu kahramanın özel. Evet. Kahramanı kullanamıyorsun. Burada en büyük sıkıntı o. Başarılı olur muyum, olmaz mıyım? Onu garanti veremem. Ama teknik olarak şöyle bir şey yaparım. Ya direkt önden dalarım. Şu roketleri mecburen şuradaki roketi yaylımla indiririm. Diğerlerini şoklarım. Önden girersem. Ya da sis içerisinde şu noktaya gelirim. Yani kalkan jeneratörüne giderim. Kalkan jeneratörünü indirdikten sonra aşağı doğru direkt karargaha giderim. Hiç öndeki taretlerle uğraşmam. Ama birlik olarak yine karışık düzen kullanırım. Lakin bu sefer karışık düzen, operasyona yönelik bir düzen kurarım. Yani ya klon piyade ya da klon piyade yerine şey de seçebilirim. Klon piyade yerine zırhlı helikopter de seçebilirim. Burada ne var? Şokçularımız var. Evet, kesinlikle şokçu şart. Ve doktor vitamin şart. Lazerciler. Burada da karpuzcu. Bu birlikleri kullanarak ve kavanın da taze kanını tercih ederim. O şekilde ister ön taraftan giderim. Eğer ön taraftan alamazsam dediğim gibi ne yaparım? Arkaya geçerim. Umarım alırım diyeyim. Bazen alamadığım da oluyor. Güzel. Canımsın. Gel bakalım buraya sen şimdi. Ama ben kahraman çıkartmamışım. Güzel. Burada fazla roket yok. Çok rahat. Temizler bizim karışık birlikler. Devre kartı aksesuarlarının değerine göre ya da teğmen ve elit lider, diğer bir lider max seviye ise yerine geri dönüştürüp 1000 tane devre kartı veriyor. Eğer maksimum seviye ise tabi. Şimdi Tark Ziya. İsviçre mi o? İsveç mi? Bayrak. Mert Günal. Abi Gambot enerjim örneğin 120 ve yengece saldırırken %50 Gambot enerjisi demesine rağmen 120 gösteriyor. Yine de kontrol eder misin?
Şimdi gençler şöyle yapalım. Evet. 58. 9 daha 67. 87 daha 147. 147. Klasik bir saldırı yapalım. Evet bakın 147. 147 tane gambot var. %50 üzerine ilave dediği şey büyük ihtimal şudur. 58'in %50'si ne yapar? 60 diyelim 30. Yani 29. 147'nin üzerine 29 ekleyin. 167, 176. Bir bakalım şimdi. Tamam. Oo, %75 gambot diyor. 176. Yani 170'in üzerinde bir rakamın gelmesi gerekir ama. Evet 190 geldi. Evet hesaplamamız doğru. Burada hesapla ilgili bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hah, gene kahramanı çıkartmadık. Ya ben bu kahramanı niye çıkartmıyorum ki yani? İşe yaramıyor diye mi çıkartmıyorum acaba? Çok güzelsin. Canımsın. Real Mas. Abi o teğmen yerinde %50 ihtimalle çıkıyor yazıyor. Bana da çıkmadı. Yani %50 çıkma ihtimali var. Ama %60'da da çıkabilir, %70'de de çıkabilir ama çıkarsa da %50'de kesin çıkar. Ama illa rakamına yani şurada gösterilen rakama yönelik birebir çıkacak diye bir kayda yok. Örneğin 100 tane kartın var. %50 şansın var. Yani 50. kartta da çıkabilir, 100. kartta da çıkabilir. Mesela burada diyor ki 75 tane teğmen kartı harcarsan %100 garanti. Bakın 75. Hadi onu 80 diyelim. Yani 80 tane harcarsan zaten bir kere %100 garanti bir tane taklitçi çıkar. Ama çıkma ihtimali %50 diyor. Yani 40. kartta da çıkabilir. O çıkacak demiyor. Ama 75. kartta %100 çıkacak. O garanti. Lakin 40. kartta da çıkabilir. Şans tamamen. Çıkarsa çok iyi olur. Örneğin 75. kartta değil de 40. kartta çıkarsa elbette çok iyi olur. Böylelikle en azından 1-2 kademe yükseltmiş olursun. Evet. Mert Günal. Herhangi bir yapı patlatıldığında 2 değil 4 geliyor anlamında mı bu %50? Hayır arkadaşlar. Şimdi normalde bir tane taret patlattığında 3 enerji veriyor. O ayrı. Buradaki %50, mesela burada %75 demiş. Gambot enerji artı direkt şunu arttırıyor arkadaşlar. Şurada 58 yazıyor ya.
Şu 58'in üzerine %50 koyun. 58'in yarısı ne yapar? 60 olsa zaten 30 yapar. Yani bunun üzerine 30 koyun. Yani 58'in üzerine 30 koyun ne yapar? 88 yapar. Bir de heykellerden gelen destek var. Bakın bu heykellerden gelen desteği yükseltmiyor. Dikkatinizi çekerim. Mesela heykellerden ne kadar destek geliyor? 89. O heykel desteği. Heykel desteğine dokunmuyor. Direkt olarak Gambot'un kendisine dokunuyor. Yani 58. 58'in yarısı hadi 60 diyelim 30. 58 artı 30 ya da 60 artı 30 90. Yani şuradaki 89'u değil de direkt olarak 58'i. Yani şöyle düşünün. Eğer hiç Gambot heykeli kullanmadığınızı farz edin. Hiç Gambot heykeli kullanmazsanız otomatik olarak Gambot gemisinden gelen enerji kullanacaksınız. Yani 58. Maksimum seviyeye getirseniz Gambot'unuzu burada 58 yazıyor. Hani düz hesap 60 diyelim. Burada da ne yapıyor? 60'ın üzerine %75. 60'ın %75'i yani 4'te 3'ü 3 ile çarp 60'ı 180. 4'e böl 45. Şunun üzerine 45 ekleyin ya da 44 ekleyin. Ya da 42 ekleyin. 90, 100. 100 yapar. Yani buradaki mantık bu. Tamamen Gambot gemisinin size verdiği Gambot'u temsil ediyor. Bu ne arkadaş? 31. seviye. Buraya farklı bir saldırı yapalım. Şunun lideri ne kadar işe yarıyor onu da bilmiyorum. En azından şuraya kaydedeyim. Tamam. O tek topla da iniyormuş bunlar. İyi. Tamam. Cehennem topu var burada. Çok güzelsin. Oh. Boş boşuna gambot harcadım. Önemli değil. Güzel. Evet. Doğu Bey. Adnan abi yayında demişsin. Teşekkürler Doğu Bey. Hoş geldin. Shorts geliyor geliyor. Abi ben ne? Beşli vs atar mısın? Bizde vs atar mısın? Nerede? VS'yi ancak nerede atarız? Clash Royale'de atarız. Dur ben artık şu gravürü değiştireyim. Buraya kadar kimya ile geldik. Şundan vazgeçelim. Evet. Ondan vazgeçtik. Çoğu arkadaş moral kullanıyor. Her birim kaybettiğinde birliklerin hızı artıyor.
Bazı arkadaşlar sülük kullanıyor. Yani sülük ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Sabotaj tercih eden de var. Zırh tercih eden de var. Bir süre ben şu zırhla gideyim. Şöyle bir gözcülük yapalım. Evet, Pepe. Abi Steam'de Clash tarzı strateji oyunu olan Galaxy Life var. Onu beğenirsen, seri yapsan baya keyifli. Parasız birçok şeyi yapabiliyorsun demişsin. İnşallah diyelim. Evet, Shank Prime. Teşekkür ederim. Evet. Abi soru soranlar cevabını duyamadan gidiyor haberin olsun. Valla elimden geldiğince hem oyuna odaklanmaya çalışıyorum hem de sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Danimarka. Ha, bayrak. Evet. Böyle bir e, tamam. Adanalı. Ee, küreseldeki arkadaşlar demişsin nasıl 900 aşama yapmış demişsin. Hile mi yapıyorlar? Yok hile değil arkadaşlar. Liderlerle oynuyorlar. Tek farkı onların liderleri maksimum seviyede çok para yatırmışlar. Artı zaten Supercell'den de ekstra destek alıyorlar. Ama Stoneheart denilen oyuncu belki birçok videosunu izlemişsinizdir. Gerçekten iyi bir oyuncu. Öyle sıradan bir oyuncu değil. Teşekkürler. Evet Mehmet Güneş. Aleykümselam Mehmet hoş geldin. Emo Koçak. Abi 17'de kaldım. Karargah 16. İyi. Fena değil. Eline sağlık. Mehmet Güneş. Abim. Atlan abi sen de biz işteyken yayın açıyorsun ya demişsin. Valla bir şey diyemem Mehmet. Mehmet. Süleyman hoş geldin. Abi bu işte daha niye bu nasıl iş? Ne demek istedin? Shorts anlamadım. Şimdi birlik eksik çıkardın ha. Birlikleri eksik mi çıkarttık? Ha, tazelemedik herhalde. Tamam tazeleyelim. Teşekkürler Resul. Bir bot eksik Pepe. Evet. Adnan abi gemi geriden mi okuyor? Arkadaşlar şöyle geriden mi okuyor derken aynı zamanda hem saldırı yapıyorum hem de verilen sorulara yönelik farklı farklı menülerde cevap vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben o sorunun cevabını verirken ya da oyuna odaklanırken sizler de farklı farklı sorular soruyorsunuz. Doğal olarak geriden geliyorum. Yani soruları okumakta geriden geliyorum. O zaman önce hızlı bir şekilde soruları bir okuyayım. En azından bütün mesajları okuyayım. Ondan sonra kaldığım yerden devam edeyim. Shorts, Shorts Gurme. Az zaman ayırdığı için sohbete yetişemiyor. Doğru söylemişsin. Teşekkür ederim. Abdullah. Ee,
o şekilde değil. 80 kartta %50 ihtimalle taklitçi çıkabiliyor. Yani %50 taklitçi, %50 başka teğmen ama ikinci aşamada zaten %100 taklitçi çıkıyor. Yani ilk aşamada başka bir teğmen çıkarsa ikinci aşamada garanti elit lider çıkar demişsin Abdullah. Teşekkürler Abdullah. Evet. Hank Prime adamsın abi demişsin. Teşekkürler. Abi soru. Soranlar cevabı duymadan gidiyor haberin olsun. Yapacak bir şey yok. Evet Mert Günal abi yayın geçmişine bakarsan anlayacaksın demek istediğimi. Yengecin hemen hemen ilk 20 leveli %50 yazmasına rağmen 147 gambot enerjim vardı. Senin zaten normalde o kadar gambotun var. Ha, bilmiyorum ki. Hiç dikkat etmedim. Şöyle tekrardan şurada bir deneme yapayım. Evet 147 zaten var. Doğru söylüyorsun. Üzerine koyması lazım. Evet 33. aşamayı şöyle bir gözlük yapalım. %75 veriyor. Hmm. Eyvah yanlış oldu. Tamam. Burada süper savaşçıları gönderelim biraz sağlı sollu. Güzel. Çok güzel. Tamam. Şimdi sanırım binalardan gelen enerji. Binalardan şu an itibariyle sadece 3 tane. Her bina yıkıldığında 3 enerji geliyor. Ekstra enerji gelmiyor. Yani oradaki Gambot'un, buradaki Gambot enerjisinin binalarla ilgisi yok. Dediğim gibi sadece Gambot gemisinin bize verdiği enerjiyle alakalı arkadaşlar. Evet, Nezir arkadaşımız 244. aşamanın saldırısını paylaşmış. Ne kullanmış? Erbullet, ağır silahlı olan Teğmen Julius'u kullanmış. Meka olarak yine buradaki neyse bunun adı böyle niye böyle bir isim vermişlerse lidere. Evet, tank olarak Doomfethi'yi kullanmış. Bakın burada Shaft özelliğini kullanmış arkadaş. Çünkü neden? Anna var. Evet, sağlıkçımız var. Oo, Mokka da var. Güzel bir izleyelim bakalım. Of. Evet siz onu izleyin ben de mesajlara bakayım arkadaşlar. Samet Varcan. Abi önceden Gambot heykeli fazla koyardık. Yanına hasar ve sağlık serpiştirdik. Bu zamanlarda ise tam tersi olmaya başladı. Evet eskiden bol bol savaşçı oynuyorduk. Özellikle yani meşale oynuyorduk, tank oynuyorduk ve özellikle Zoka oynuyorduk. Ama artık Zoka devri bitti arkadaşlar. Zoka devri ne zaman bitti?
Bu proto birlikler geldikten sonra Zoka devri bitti. Zoka devri bittiği için bol enerjiye artık ihtiyaç kalmadı. Proto birliklerle rahatlıkla operasyon yapabiliyorsun. Proto birliklerle rahatlıkla istediğin adayı alabiliyorsun. Şimdi liderler de geldi. Doğal olarak bol enerjiden ziyade bir miktar sağlık, bol miktarda hasara ihtiyaç var. Shorts Gurmez, mesajları toplu at. Öyle parça parça atma. Abi benim düzen 2 gemi Zoka, 2 gemi ağır silahlı, bir de taklitçi. Valla taklitçiyle oynuyorsan bir şey diyemem. Ben hiç taklitçi kullanmadım. Bizim arkadaşlar genelde bu şekilde oynuyorlar. Riley yani Nezer arkadaşımızı biliyorsunuz. Zaten şu an yerelde 1. sırada. İki gemi Zoka. 2 gemi ağır silahlı. Yani 2 gemi Zoka'ya gerek yok. Yani bakın normal adaya saldırıyorsan bir şey diyemem ama sen söyle. Yengeçte 2 gemi Zoka'ya gerek yok. 2 gemi ağır silahlıya da gerek yok. 1 gemi ağır silahlı, 1 gemi Zoka yeterli olur. Bakın arkadaşımız hiç lazerci de kullanmamış maşallah. Mesela Zoka kullanacaksanız da size tavsiye Moka varsa lider olarak tercih edin. Çünkü Mokalar uzun mesafeden atış yapıyorlar. O yönü çok iyi. Evet. Mert Günal. Abi 33 levelde mesela vermedi. 147 Gambot'un 170. 147'nin üzerine şuradan tekrar bakayım. Evet 147. 34. aşamadayız. %75. 147. 147'yi 3 ile çarp. Hadi hesaplayalım. Hemen bir hesap yapayım. 147 çarpı 3 bölü 4. Pardon 147 değil ya. Pardon. Yani niye yanlış yaptık gene? 58 pardon. 58 çarpı 3 bölü 4 artı 89. Evet. 130. Allah Allah. Ben nerede hata yapıyorum? 58 çarpı 3 bölü 4. Tamam. Artı 58 artı 89 eşittir. Yok ya. Arkadaş 58 çarpı 3 bölü 4 43 yapıyor. Artı 58 hesap makinesini de mi kullanmayı unuttuk? Artı 89 190 olması gerekiyor. %75'e göre hesaplarsak 190 enerji vermesi gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Tamam saldır diyelim. 190 verdi mi? Vermedi. 147 verdi. Hakikaten ha doğru söylüyorsunuz. Bu ahlaksıza bak. Gambot enerji vermiyor bize. Ana harbi vermiyor ha. %90 enerji olması lazım. Ama vermedi.
Vay aylaksız bak. Harbiden vermiyor ha. İyi gözlemlemişsiniz valla. Tebrikler. 190 vermesi lazımdı. Başlangıç olarak. En az düz hesap yapayım. 50 tane gambot vermedi. Hala gambot artışı. Gambot enerji artışı %75 diyor. Acaba ha, buradaki gambot enerji artışı. Şu gravüre bir bakayım diyor arkadaşlar ya. Yıkılan her bina için ekstra %55 gambot verir. Onu şeyde test edelim. Dur bakalım. Evet. Eren, merhaba değerli öğretmenim. Kolay gelsin demiştin. Teşekkürler Eren, hoş geldin. Suraj, selam abi. Spordan geldim, yorgunum. Hoş geldin. Evet. Abi yeni gelecek kahraman helikopter mi olacak demişsin Shorts. Duyumlarıma göre savaşçı olacakmış. İnşallah helikopter olur ve güzel bir siz söyleyin lider olur. Ama duyumlarıma göre savaşçı olacakmış herhalde. Evet. Süpersel paraları gömme. Mert Günal. Ben de diyorum ki abi patladığında ben de onu deneyeceğim şimdi. Normalde her taret patladığında 3 enerji verir. Acaba oradaki 75 gambot enerjiyi değil de bu taretlerden gelen enerji mi? Şimdi %75 yani yaklaşık 5 diyelim ona. Bir tane taret patladığında 5 puan vermesi lazım. Şimdi buraya karışık dalmayalım da meka topçu dalalım. Tamam. Evet, 147 enerji verdiğine göre kesinlikle ama kesinlikle taretlerden gelen enerji. Şimdi 2 tane patlatacağım. 3 6. Normal şartlarda 6. Ama %75'ini verdiği için yaklaşık 10. Şimdi 147 idi. 3 harcadım. Ne kaldı? 144. 5 de harcayacağım. 139. Bunun üzerine 10 ekle. 149. Evet. Yıkılan binalardan elde edilen enerjiyi %75 arttırmış. Demek ki bazı aşamalarda yıkılan binalardan gelen enerjiyi arttırıyor. Bazı aşamalarda direkt gambot enerjisini arttırıyor. Çok güzelsin.
Şu ortadaki toplardan kurtulursam sıkıntı kalmayacak. Canım sen. Oh. Tamamdır. Reklam ödülleri de güzelmiş aslında. Hangi tareti indirirseniz indirin ya da depoyu ya da binayı 3 enerji veriyor standart olarak. Ama burada ekstradan ne veriyor? %75 ekstra veriyor. Bak, Gambot enerji artışı. Evet. Burada da aynı şekilde. Bakın şeyde test edelim. Şurada test edelim. Şu binayı yok ediyorum. Bakın 147. Pardon, geri gel. Saldır. 147'den 3 çıktı. 144. Tekrar 3 geldi. Yine 147. Bakın normal saldırılarda ne yapıyor? 3'er tane veriyor. Mesela şurada yan yana 2 tane depo var. Hepsini patlatırsak 147'den 5 çıktı. 139. 139'un üzerine sayalım. Evet. 3 3 6 148. Evet, 2 tane geldi. Oradan 6 puan geldi. 5 gitti, 6 geldi. 5 gitti, 6 geldi. Aynen. Bakın mesela şurada üçlü var. 7 tane atacağım. 9 tane gelecek. Yani 2 artacak. 150 olacak. Aynen. Bakın normal saldırılarda her birimden 3'er tane gelir. Herhangi bir taret ya da kutu fark etmez. 3 enerji gelir ama burada ekstradan bunu ne yapmış? Gambot enerji artışı %75 demiş. Yani bir nevi en azından 5 tane her yıkılan bina başına ekstra gambot geliyor. Şimdi gençler, aynen Mert Günal, yani 3 veriyorsa %75 arttığı zaman 5 ya da 6 civarında ekstra bir gambot ekliyor gambot enerjisine. Erkay Tan, harika saldırıydı, teşekkürler, rica ederim. Ya diyorum, açıklamamı yanlış, kabilelerdeki gibi. Shorts kurma yok. Hata değil, bazı bölümler. Evet, bazı bölümlerde enerji artışı veriyor. Yani yıkılan bina başına. Bazı bölümlerde direkt gambota ekliyor. Abi taretlerden 3 enerji mi geliyor? Evet. Attığın gambot yeteneğinin düşüş mü oluyor? Daha az enerji demişsin. Sanki daha fazla geldi gibi. Anladım o yüzden. Ha, şeyden tabii daha fazla gelmesi buradaki değerden kaynaklanıyor arkadaşlar. 3 yerine 5 geliyor ya da 6 geliyor bazen duruma göre. Savaşçıyı ne yapak? Helikopter lazım. Shorts kurma. Valla bana da helikopter lazım. Hatta ilk bu liderler geldiğinde şöyle bir sızıntı vardı. Helikopter lideri gelecek ve bu helikopter liderinin özelliği bizim şu yüzbaşının uzaktan kumanda özelliği eklenecek denildi. Böyle bir video izledim ben. Ama ondan sonra bir türlü o helikopter gelmedi. Ya gelecekti, vazgeçtiler, ya da sonraya bırakıyorlar, ya da dediğim gibi böyle bir lider gelmeyecek. O yüzden ben de bir türlü harcamadım. Biriktirdim ama bir türlü de o beklediğim helikopter lideri gelmedi.
Evet. Zuha İbi İp Zuhaip. Merhaba demişsin. Evet. Ya kusura bakmayın bazen okumakta sıkıntı yaşıyorum. Neden? Farklı farklı lakaplar olduğu için. Zuhaip. Merhaba demişsin. Teşekkürler Zuhaip. Hoş geldin. Furkan. Selamlar abi, iyi yayınlar demişsin. Sağ ol Furkan, sen de hoş geldin. Evet Zuhaip, Pakistan'dan izliyorum demişsin. Teşekkürler Zuhaip. Hoş geldin. Pakistan'a da buradan selamlar. Evet, o kardeşim. Meşale de olabilir aslında. Ben de oyunu diyorum. Evet, onu diyorum demişsin. Aşama 60 sonrası Gambot enerji artısı veriyor. Ha, 60'tan sonra Gambot enerji veriyormuş. Bakarız bakalım 60'a gelirsek inşallah. Bazı binalarda değişiyor. İnşallah en iyi bir numara kardeşim. Dev yengeci yok et. Teşekkürler Zuhayb. Açıklama yanlış, saçma, eksik bilgi. Yani burada yıkılan bina başına ya da en azından şu bilgiyi şöyle verselerdi daha mantıklı olurdu. Mesela buradaki hangisi? Güç artışı var. Ha, şu güç artışı. Yani enerji artışı değil de güç artışı deselerdi, bakın burada ne güzel diyor. Yıkılan her bina başına %55 ek gambot enerji verir. Güç artışı. Ama burada ne diyor? Enerji artışı diyor. Yani gambot güç artışı deseydi o zaman daha anlaşılır olurdu. Bu kafa karıştırıyor buradaki kelime. Evet. Mert Günal. Abi son bir soru daha soracağım. 51 leveldeyim. 1140 madalyadayım. Maşallah. Tebrikler. Karşıma gelen düşmanlar yüksek seviye, gayet normal o madalyaya. Bazı düşmanları alamıyorum. Ne yapmam gerek? Çok basit. Bir gün beklet, değiştir. Tek strateji o. Heykellerin şöyleyse sorun yok. Kaç leveldeydin sen? 51. Tamam işte benimle aynısın. Benim diğer team var işte, Terat bak 2-0. Orada da benim Junior'ım var. Artık ilgilenmiyorum onunla da. Pardon. Şöyle adaya bakalım. Heykellerin şöyleyse sıkıntı yok bak. Ağır silahlı Zok oyna. Full Zok oyna. Yerine göre full savaşçı oyna. Ve heykellerini tozladığın zaman karşında duracak pek adam yok. İnan bana. Bu videolarımı da izliyorsunuzdur mutlaka. Şöyle göstereyim size. Benim sayfaya geldiğinizde oynatma listeleri kısmında hangisiydi o? Proto birlikler, teknoloji helikopteri, bullet, lazerci, meka, ağır silahlı, yengeç. Ha, hızlı yükselme. Hızlı yükselme videolarına gelirseniz, yani oynatma listesine, burada sıfırdan hesap açtım. Karargah 21'e kadar paylaştım. Bakın burada gösteriyor. 0010, 007, 005, 003, evet 001. Şurada başlıyor. Sıfırdan karargah 4'ten karargah 6'ya 7'ye bu şekilde giden bir sıralama var. Bu niye böyle oldu? Heh, şuraya gel. Buradaki sıralamaya göre çektiğim videoda mesela şu an senin karargahın kaç? Atıyorum 19 ya da 20. Şurada karargah 19'dayken ben nasıl saldırılar yapmışım? Evet. Hayır. Karargah 15, karargah 18. Evet. Buradaki sıralama niye böyle değişmiş ya? Çok saçma olmuş buradaki sıralama ama neyse. Yani en son karargah 21'e kadar geldim. Bunları da paylaşıyorum zaten. Bunları izlerseniz burada yaptığım saldırıları mutlaka izleyin. Tabii illa benim yaptığım gibi yapacaksınız diye bir kayda yok. Ama heykelleriniz olsun, ama saldırı tarzınız olsun. Sadece örnek olarak izlerseniz siz de kendinize göre ne yaparsınız?
strateji uygularsınız. Evet. O eksik gibi. Abi öğretmen olduğun anlatım şeklinden belli oluyor demişsin. Estağfurullah. Halil, abi meslek nedir? Bir üstte Pepe cevaplamış. Öğretmenim. Evet. Suraj, abi ne öğretiyorsun okulda? Matematik mi, tarih mi? Hiçbiri. Motor. Evet, Suraj. Belki çok güçlüdür de sonradan başka bir özellikle onu savunabilmek için bekliyordur belki demişsin. Bana da 70 seviye geliyor. Evet, yani alamadıklarınızı değiştirin arkadaşlar. Sıkıntı yok. İlla alacağım diye de kendinizi zorlamayın. Boş boşuna altın harcamayın. Samet, bence savaşçı elit lider gelirse savaşçı birlikleri tekrar kullanmaya başlayacak. Bilmiyorum, inşallah bakalım. Real Mas. Adnan hocam, yükseltmemi yaptım geldim. Aa, tebrikler. Yükseltmeleri de şöyle yapıyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Karargah, heykeltıraş, doğal olarak cephanelik, radar ve gemiler. Ve tabii bunları yapabilmek için de depolar. Bunları yapın arkadaşlar. Yani savunmaya önem vermeyin. Evet. Ben de sıralama kastım biraz 143. aşamadayım. Oradan biliyorum aşama 40-60 sonrası sabit enerji veriyor. İyi, bakalım 60'a geldiğimizde göreceğiz. İnşallah full miktarda Gambot'a yüklenir. Evet. Mert Günel. Lazerci ve meşale oynuyorum. Heykeller aynı seninkiler gibi. Teşekkürler abi demişsin. Vallahi tebrikler. Sıkıntı yok. Herkes kendine göre ne yapsın arkadaşlar? Bir strateji uygulasın. O stratejiye göre ne yaparsanız saldırınızı yaparsanız illa benim yaptığım gibi saldırmak zorunda değilsiniz. Herkesin taktiği farklıdır. Bakış açısı farklıdır. Her yiğidin yoğurt işi elbette farklıdır. Şimdi gençler sizden bir ricam olacak. Ben şöyle bir 5 dakika mola vereceğim. İhtiyaç molası. Sonrasında buradayım. Kusura bakmayın. Hemen geliyorum.
Kamera beni çekmiyor mu? Gitti mi kamera? Tamam. Ha, insanlık hali. Abi ben de Arat canlı yayın donuyor. Ha, arada bir canlı yayın donuyor mu? Niye donuyor? Bilmiyorum ki. Bende hiç donma olmadı ama. Öyle diğer arkadaşlarda var mı yayının donması? Ha, şuradan bakın mesela 24 saatte bir, hatta 24 saatte bir onun yerine 20 saate mi indirdiler? 22'ye mi indirdiler? Ücretsiz sıradan lider alım sandığı aktif oluyor. Örneğin bakın burada ne diyor? Teğmen çıkma ihtimali 52 kart, çavuş çıkma ihtimali 38, destansı 12, ender 7. Şimdi size bir şey daha göstereyim buradan. Şu pazara gelelim. Devre kartına gelelim. Kaç tane devre kartım var benim? 79. Şimdi büyük ihtimal 80 olacak. Bakın bir tane açıyorum. Evet. Teğmen 51'e düştü. Çavuş 37'ye. Destansı 12'ye. Ender aksesuarın çıkma ihtimali 6'ya düştü. 6 kart ve bizim devre kartımızda 79'du. 80 olması lazım. Evet. Ha, 2 tane gelmiş bakın. 2 tane eklemişler. 81 olmuş. Bakın bu şekilde devre kartları yükseliyor arkadaşlar. Ha, 10 tane açarsanız ne kadar geldi devre kartı? 2 tane mi geldi? Örneğin. Bir tane sandık değil de 10'lu sandık açarsanız o zaman 2 ile çarpın. Her seferinde 20 tane 25 tane devre kartı gelecek. Bu şekilde de devre kartlarınız birikmiş olacak. Sıkıntı yok demişsin Pepe. Evet, benim internet kötü. Ha, onu bilemem. Şimdi internetle ilgili bir sıkıntınız varsa onu bir şey diyemem arkadaşlar. Ama bende şimdilik donma hiç gerçekleşmedi. Şöyle bir gözcülük yapalım. Evet, burayı da karışık asker düzeniyle dalarız. Benim şunları bir kontrol edeyim de. Ha, daha varmış. 1 saat 12 dakikamız var. Sıkıntı yok. Şöyle bir yükleyelim. Ve saldır diyelim. Şunlara birer yaylım atayım. Tamam, çok güzelsin. Nereye? Şu ortadaki roketlerden kurtulursam sola çekeceğim. Güzel.
Şunu bir bitireyim. Gizemli anıt da çok işe yarıyor ama bunu yükseltmek çok uzun süre zaman oluyor maalesef. Gerçi çok da büyük esprisi yok ama hiç çoktan iyidir. Belli bir seviyeye geldiğinde mesela şu anki benim seviyeye göre altın üretimini %3 arttırmış, odun üretimi %9 artmış, taş üretimi %15, demir üretimi %12, kaynak üretimi %6, inşaat hızlandırması %6, cephanelik yükseltme hızları %6, heykel yapım hızlandırması %6, rastgele heykel bonusu çıkma ihtimali ekstra %1 artmış. Dalışlarda ödül kalitesi %2 artmış. Seviye yükseldikçe bu oranlar da aynı oranda yükseliyor ama gerçekten anıtı yükseltmek çok çok zor, uzun ve meşakkatli. Size tavsiyem maksimum seviyeye gelmediğiniz sürece yani bütün taletlerinizi maksimum yapmadığınız sürece buraya fazla ganimet harcamayın. Zaten bütün her şey maksimum olduğunda ganimetlerinize harcayacak yeriniz kalmayacağı için ister istemez ne yapacaksınız? Anıta yükleneceksiniz. Evet, Wotzi. Adnan hocam siz öğretmendiniz galiba. Hala öğretmen misiniz? Evet, hala öğretmenlik yapıyorum. Branşım motor arkadaşlar. Yani meslek grubu. Nerede görev yapıyorum? Sanayide çıraklık okulu, çıraklık eğitim merkezi eski adıyla, yeni adıyla meslek eğitim merkezi. Orada görev yapıyorum. Evet, buraya da karışık düzen alır mıyız? Alırız. Şimdi. Aferin size. Tamam. Güzel. En azından burayı maxlarız. Hey yavrum benim be. Bu ne ya? Arkadaş dalga mı geçiyorsun ya? Evet. Mesajlara bir bakalım. Baba İlyas. Hocam anında eğitimi olmadan çekilmiyor bu yengeç. Anında eğitim olmadan ilerleyemezsiniz maalesef. Wotzi. Hocam Kaktüs'ün dünkü yayındaki saldırıya bakın isterseniz. Liderleri salıp 3x yapıp sonrakine geçiyor hemen. Belki siz de öyle yaparsınız. Bende lider yok arkadaşlar. Yani daha doğrusu liderlerin seviyeleri uygun değil. O yüzden liderlere güvenerek hareket edemiyorum. Kaktüs ya da Stoneheart artık onlar bu oyunun şeyi olmuşlar. Profesörü olmuşlar. Onlarla yarışmak imkansız. Jolly good! Hurrah!
Umarım burada hak kaybetmem. Biraz sıkıntılı gözüküyor burası. Tamam, çok güzelsin. Eyvah. Lan gerizekalı. Ya şu kavandan nefret ediyorum ya. Kafasına göre hareket ediyor. İlerle işte, ilerle. O yüzden sana ilerle. Tamam, bitti sayılır burası. Teşekkürler. Cesur Padişah. Abi normal Ange. Sağlıkçı neden çıkıyor? %50 yazmazsa çıkar mı? Normal Enge. Sağlıkçı. Sağlıkçı bir şeyi mi kastediyorsunuz? Bir bakayım. Şu Linea var. Bu elit lider. Mecburen elit lider sandığından çıkar. Ekstradan sağlıkçı lider hangisiydi? Şu vardı. Yok. Evet. Evet. Sağlıkçı lider bu var. Başka var mıydı? Bu savaşçı lideri. Başka sağlıkçı bunlar yok. Evet. Sadece şu var. Sağlıkçı lideri. Kaymana. Bu normal sandıklardan hepsinden çıkar. Sıkıntı yok. Ama diğerlerini elit lider olarak sağlıkçı liderimiz Linnea var. O kesinlikle elit sandığından çıkıyor arkadaşlar. Evet. Wotzi. Hocam Leo The Titan adlı kanal birkaç haftadır video atıyor. 600 abone. Supercell resmi içerik üreticisi yapmış. Ben Supercell olsam Bumbiç'i direkt üstünüze yaparım. Ya Supercell'i anlamıyorum arkadaşlar. Yani ben artık Supercell'den uğraşmaktan bıktım. Yemin ediyorum bıktım. Benim 5000 tane abonem vardı. Bundan atıyorum 3-5 yıl öncesinde başvurdum. Bana dediler ki abone sayın yetersiz. Sonra bir baktım aynı sizin gibi 300-500 tane abonesi olan adamları partner yapmışlar. Ondan sonra küfrettim. Dedim 300-500 tane kişiyi partner yapıyorsunuz. Bana gelince abone sayınız yetersiz diyorsunuz. Yani ben anlamıyorum. İlla şey diyorlar ya da ne bileyim ya. Tabletten oynuyor diyorlar. Benim de tabletim yok. İlla inatla git tablet satın al diyorlar. Madem tablet satın almamı istiyorsan o zaman ver bana para alayım bir tane tablet. Sanki tabletin parasını onlar veriyor. Yani şaka gibiler yani. O yüzden partnerlikle artık uğraşmıyorum. Umurumda da değil. İsmo abi dükkana ben gelen 1500 TL'lik bir paket sınırsız inşaatçı istediğin kadar basabildiğin anlamına mı geliyor? 2 gün boyunca sınırsız inşaatçı. Oo, 1600 liralık bir paket var. Ha, ben bunu ekstra inşaatçı zannediyorum. Meğerse sınırsız. Evet, sınırsız basabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani eğer yeteri kadar odun taş demir biriktirirseniz atıyorum 10 tane 15 tane tareti aynı anda yükseltebilirsiniz. Sınırsız inşaatçı vermiş. Ekstra inşaatçı değil. Ekstra inşaatçı olsaydı ekstra bir tane daha yükseltirdiniz ama sınırsız olduğu için sınırsız yükseltebiliyorsunuz. Cesur Padişah Anna ile ikisi şu an %50 yazmıyor. Çıkar mı şu an atsak? Anna çıkmaz arkadaşlar. Anna mesela Linnea ile Anna bunlar elit liderler. Ancak elit lider sandığından çıkar ama onların da şeyi geçti arkadaşlar.
etkinliği bitti. Şu an taklitçi etkinliği var. Yani çıkma olasılığı çok düşük. Yani deneyin. Bilmiyorum ama çıkar mı? İnşallah çıkar. Ama çıkma olasılıkları çok çok düşük. GS. Hocam uzun süredir Boom Beach oynamıyorum ama sizi takip ediyorum demişsin. Teşekkür ederim. Gerçekten çoğu Supercell projelerinde iş yapan elemanlardan daha iyisiniz. Teşekkürler. O sizin iyiliğiniz. Şimdi 39. Bir bakalım 39'a. Tamam. 2 topla indiririz onları. Şuraya da 2 topla indiririz. Tamam. Aferin size. Güzel. Evet İsmo. Benimki %100 diyor. 30 bilet var. Açıp denesem mi? Yani 30 biletim var ve %100 çıkma ihtimal var. Eğer meşale liderine ihtiyacım var ya da meşale liderini ben kullanırım diyorsan dene şansını. Musti Kolata. Oyun hiç olmadığı kadar zenginleri kayırıyor. Aynen öyle. Aynen. Shorts gurmesi. Abi senin için Supercell'e boykot uygulayacaktım. Senin partner yapacaklar o kadar. Haydi Brawl Stars, Boom Beach, Clash Royale, Clash of Clans ve Squad Buster oyunlarında en az 20 hesabım var. Ay maşallah bayağı hesabım varmış ya. Wotzi. Gerçekten öyle. Yetenekli oyuncuların dikkatlice Gambot'u ayarlayıp saldırılarını özledim. Ya artık spam oldu. Yani liderler sayesinde özellikle. Hadi proto birlikler de bir şekilde dengeyi bozmuştu. Zaten proto birlikler gelince Zoka'ların devri bitti. Meşalelerin devri bitti. Zaten tank hiç oynanmıyor. Tankı niye tutuyorlar ben hala anlamış değilim. Yani bu cephanelikte tank neden var? Ben gerçekten tank ne zaman bitti? Mecha ilk geldiğinde bitti. Mekalar geldiğinde tankların ömrü bitti. Tedavülden kalktı. Hele hele şimdi yani Doomfeto olmasa mesela yani şu Doomfeto'nun şaf özelliği olmasa yemin ederim hiç kimse tank kullanmaz. Onu da sırf Doomfeto olduğu için yani şaf özelliği olduğu için kullanılıyor. Yoksa onu da kullanan yok. Yani boşuna duran bir birlik. Hiçbir işe yaramayan bir birlik. Yani Supercell'in bunlara bir şekilde çözüm bulması gerekiyor. Ya kaldırın kardeşim tankı, onun yerine yeni bir birlik getirin ya da tankın özelliklerini ekstra güçlendirin. Biraz hızlansın, aşırı yavaş. Gücü az, hasarı az, sağlığı az. Yani ne işime yarayacak tank? Şaka gibi ama gerçek.
Shorts kurmaya arkadaş olabilirim. Tabii istek atın. Sıkıntı değil. İster Boom üzerinden istek atın, ister Clash Royale üzerinden istek atın. Kabul ederim yani arkadaşlık isteklerinizi. Sıkıntı yok. Mustikolata çok para kazandığı için Clash Royale'miş hocam para. Oradan geliyor. Evet, Clash Royale'den gerçekten çok para kazanıyor ama neden Clash Royale'den çok para kazanıyor? Çünkü sürümden kazanıyor. Fiyatlar uygun. Burası gibi değil. Yani el insaf. Yani bir anında eğitim 550 lira. Çok yüksek para. Gerçekten çok yüksek. Anında eğitim yetmiyor. Üstüne bumpas alıyorsun. E, onlar da yetmiyor. Ekstra inşaatçı alıyorsun. O da yetmiyor. Bir de lider saçmalığı çıktı. Mesela liderler için anahtar karta ihtiyacın var. Onları için de ekstra para harcıyorsun. Arkadaş, her şey para. Ama Clash Royale'de bakın tekrar göstereyim. Clash Royale'ın o yönünü seviyorum. Her zaman almıyorum ama arada bir hoşuma giden bir karakter olursa Royal Pass alıyorum. Zaten burada bakın mesela bol miktarda şu parçacıklardan veriyor. Şu an isimleri aklımda değil. Bunlarla birlikte kahramanları şekillendiriyorsunuz. Yine arada bir şu parçacıklardan da veriyor. Bunlarla birlikte ne yapıyorsunuz? Evrim kartlarını şekillendiriyorsunuz. Yani adamlar zaten mevcut bir şekilde birkaç sezon sonrasında istediğiniz kartı kahramana, istediğiniz kartı ne bileyim evrime dönüştürme hakkı veriyor size. Şansı veriyor. Yani çok fazla para harcamanıza gerek kalmıyor. Ama Boombiç öyle değil anasını satayım. Boombiç yani şu kahramanları gerçekten çıkartmak istiyorsan hele hele bir de maksimum seviye yapmak istiyorsan %100 para harcamak zorundasın. Yani böyle bir saçmalık yok. Bakın arkadaşlar ne diyorlar? Moral kullanıyoruz diyorlar. Ben zırh kullanıyorum şu anda. Moral kullanıyor çoğu kişi. Her birim kaybettiğinizde kalan birimlerin hızı 0.6 artar. Ama onun için de bir gemi mutlaka piyade koymak gerekiyor. O Clash Royale 19 milyon. Brawl Stars 47 milyon. Maşallah. Supercell güzel para kazanmış. Yani fiyatlandırmayı aslında bölgesel o yapsalar, yani ülkeye uygun yapsalar çok iyi olur. 550 yerine atıyorum. Bana sorarsanız 400 ideal. Yani çok rahat 400'e yapsalar sürümden para kazanır geri zekalılar. Bunu mesela anında eğitimi 400'e düşür. Normalde ayda 100 kişi satın alıyorsa bir anda 250'ye çıkar. İki hafta sonra KPSS'ye gireceğim hocam. Atanınca inşallah atanırım. Anında eğitim alacağım demişsin Mustikola. Hadi hayırlısı olsun. Adım Seok. İstek atacağım. Tabii atın sıkıntı yok arkadaşlar. Wotzi, Boombiç 8-9 yıl önce yıllık 120 milyon para yapıyordu. O zaman getirselerdi liderleri şimdi yıllık 15 milyon getiriyor. Boombiç ne yapacaksın? Liderlere 15'i 20 mi yapacaksın yahu Supercell? Hani Supercell artık bilmiyorum ya. Hakikaten karar veremiyorum. Evet çoğu kişi moral kullanıyor Furkan. Taha Çetin. Aleykümselam Taha. Hoş geldin. Şeref Bayır. Abi 314 anakartı nasıl biriktirdin? 2 aydan beri biriktirdim arkadaşlar. Geçen ay ne vardı? Ayı vardı. Bu ayda ne var? Taklitçi var. Bunların hiçbirini almadım. Yani 2-3 aydan beri biriktirdim.
Yani işime yarayacak ya da en azından kendime göre hoşuma gidecek bir lider bekliyorum. Umarım pazartesi günü düzgün bir lider gelir. O zaman harcarım. Eğer yine gelen lider hoşuma gitmezse biriktirmeye devam ederim. Shorts gurme. Bende gravür bile yok. Demek ki senin moralin bozuk. Ay. Daha Çetin. Aleykümselam. İyi yayınlar demişsin. Teşekkürler. Global sıralamalarında bazı oyuncular var. 47 seviye. Aynen. Onlar nasıl yapıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Bir ara vardı burada ya 47. Anlaşılan düşmüş. Ha burada. 8. sırada. Arkadaş ben harbiden anlamıyorum ya. Adam savunma da yapmıyor hiç. Bilmiyorum arkadaşlar yani bu adama kimse saldırmıyor herhalde. Yani bana bile anasını satayım günde en az 10-12 kişi saldırıyor. Yani var bu işte bir puşluk da çözemedim. Bakın bana bile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şunu da sayalım 16. Yani hepsini sayalım 17, 18, 19. Yani her gün bu şekilde bana saldırı yapılıyor. Bu adamı bu seviyede niye saldırı yapılmıyor onu da anlamış değilim. Zaten saldırı yapılsa onun zafer puanı hayatta o kadar olmaz. Derken bu ne anasını satayım ya. En nefret ettiğim ada düzeni. İşte bakın burada ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Anna ile şaft lazım. Şaft ile şu kalkan jeneratörlerini indireceksin. Anna'yı kullanarak ondan sonra yardıra yardıra gideceksin. Yardıra yardıra gideceksin. Şimdi seni alacağız. Şu bir. Şuraya bir şok, şuraya bir şok atacağız. Heh, seni de alacağız. Tamam. 2 tane tareti bir indirelim diyor. Şu ikisini indireyim. Tamam. Böyle bir böcek. Şuraya bir şok. Şuraya bir şok. Tamamdır. Çok güzelsin. Sıcak noktalardan kurtulalım. Hadi hadi az kaldı az kaldı. Biraz daha dayanın. Canımsın. Evet. Shorts kurumu. Abi 400 fazla 200 yapsın. Clash of Clans'ta daha pahalı olmalı ama yok ne pahalısız. Yani 400 yani şöyle geçen yıl 400 liraydı zaten. 400 lira mıydı? 450 lira mıydı? Öyle bir şeydi. En azından geçen yılki fiyatı korusaydı daha iyi olurdu.
Ayrıca timde en yüksek 48 seviye oyuncular 40.000 puanları var. Bizim timde 87 seviye adamlar zor alıyoruz operasyonları. Onlar nasıl bu seviyelerde bu kupalara sahipler? Valla ben de bilmiyorum daha. Yani işi. Hocam envanterinizi açar mısınız? Çok merak ettim demişsiniz. Açayım. Hemen açayım envanterimi. Çok fazla bir şey yok. Neymiş? 367 tane kahraman jetonum var. 4293 tane atlatıcılığım var. 5000 güç tozum var. 800 tüccar biletim var. 600 tane kötülük parası var. 53 tane bina jetonum var. 4500 kamuflaj biletimiz var. Proto jetonlarımız var 2200. 314 anahtar kartımız var. 100 tane kart parçacığımız var. 81 devre kartımız var. Saldırı planımız 15, bina tasarımı 34. Bunların yüksek olması sebebi ben her ay şey alıyorum arkadaşlar. Mumpas alıyorum. Oradan gelen ödüller. Ama altın, odun, taş, demir kasası bunlar gelmiyor maalesef. Tozumuza bakalım. 40 dakikamız var. Tamam, 42'deyiz. Evet. Botzi O19 belediye lavuk 47 seviye lazerci kullanıyor. Onun videosunu izledim. Hocam ne yaptınız zaten moral bozuktu şimdi yerlerde. Köksal. Hoş geldin Köksal. Aleykümselam. Shorts kurma. Bumbiş'te ilgilenen ekip biraz daha iş yapsa daha çok iyi olacaktır. Yani ilgileniyorlar aslında da ama oyuncuları düşünerek ilgilenmiyorlar. Sıkıntı orada. Ya, ilgilenmesine ilgileniyorlar. Sorun yok. Sorun oyuncuların istekleri doğrultusunda ya da işlerine yarayacak şekilde ilgilenmiyorlar. Jenler nerede? Jenler burada. Şöyle bir saldır diyelim. Tamam, çok güzelsin. Kahraman nerelerde? Tamam, bitti burası. Evet.
kasaları fulluyor mu? Şimdi gençler. Maksimum ne kadar yapıyor? 19 milyon 550 bin. Aynen. Yanılmıyorsam eskiden şey yapıyordu. Direkt 19 milyon 550 bin olduğunda bırakıyordu. Yani fullüyor. Ama son günlerde bir deneme yapalım. Sistem değişti sanki. Ne yapalım? Odun kasası değil de hadi altın kasasını harcayayım. Şimdi bende ne var? Yaklaşık 15 milyon altın var. Kasanın kapasitesi ne kadar? 19 milyon 700. Acaba 19 milyon 700 binde bırakacak mı? Yoksa bu 15 milyon üzerine 19 eklerse 34 mi yapacak? Test edelim. 34 yaptı. Yani ilave ediyor arkadaşlar. Yani eskiden fullliyordu. Yani kapasite ne kadarsa 19 milyon 550 bin. Onun üzerine çıkmıyordu. O zaman da bir nevi boşu boşuna harcıyordun şu kasaları. Şimdi ilave ediyor. Evet, ilave ediyormuş. Evet, bir tane altın kasasını harcadık. O zaman bari şuraya harcayayım bunu. Evet. Evet, ham kristal deposuna harcadık altınları. Ee, Baba İlyas. Hocam 25 dakikaya bakım başlayacakmış. Yok, bu bakım değil arkadaşlar. Çevrim içiyken bile saldırıya uğrayabilirsin. Mesela ben uzun süreden beri çevrim içiyim. Yaklaşık kaç dakikadır çevrim içiyiz? 2,5 saattir çevrim içiyiz. Örneğin ben normalde birileri bana saldırmak istiyor ama ben çevrim içi olduğum zaman doğal olarak saldırmıyor. Ama onun da bir sınırı var. Şimdi şuradaki uyarı saati geri sayıma başladığı andan itibaren ne diyor? 19 dakika içerisinde çevrim içi bile olsan biri sana saldırabilir. İlla 19 dakikanın bitmesine gerek yok. Şu an bile birisi saldırmaya kalkarsa Supercell buna izin verebiliyor. Yani şu uyarı çıktığı andan itibaren her an saldırı alabilirsin demek istiyor. Bakım değil arkadaşlar. Geçen gün de bakım geldi. Bu nedir ya? Yok yok, bakım değil. Evet, Yüksel. Oyun iyice paraya dönmüş. Aynen öyle. Cephanelikte ekstra inşaatçı gibi olsa, şu ekstra inşaatçılar maalesef. Yani mesela şuradan ekstra inşaatçı aldın ya da şurada özel bir teklif var ya, sınırsız inşaatçı. Bunlar tamamıyla savunmalara yönelik ya da adaya yönelik, cephaneliği etkilemiyor. Keşke o sınırsız inşaatçılar şu cephaneliği de etkilese. Ama etkilemiyor. Evet, 43'e bir gözcülük yapalım. Karışık üzerine dalarız. Tamam.
Güzel. Samet Barcan 3000 tecrübe puanı istiyor her level için, çok can sıkıcı. Aynen, tecrübe puanı biriktirmek zor arkadaşlar. İlk başlarda kolay oluyor da hızlı hızlı gidiyorsun ama karga 18'den sonra sıkıntı. Bence 5 hesap var. Ha, bende 5 hesap var. Paramı dayanır 5 hesaba. Olduğu kadarıyla yetiniyorum. Vallahi Köksal, bende de 5 tane hesap var. Artık tek hesaba düştüm. Yani ana hesabıma yükleniyorum. Diğerlerine anında eğitim asla almıyorum. Diğerlerine para yatırmıyorum asla. Olduğu kadar. Sadece tek hesaba yükleniyorum. Yoksa buna ne zaman yetiyor ne para yetiyor. Evet. Batar Dizer. Aleykümselam, hoş geldin. Teşekkürler. Global yayıncılardan görünen o ki yeni takım liderleri olmadan yüksek sıralar yapmak çok zor. Oyun artık pay to win'e dönüşmüş. Aynen öyle. Otzi, hocam full screen oynamamızın bir sebebi var mı? Niye hatırlatmıyorsunuz arkadaşlar? Hatırlatın arkadaşlar. Bir nedeni yok. Unutmuşum. Nedeni unutkanlık. Ay 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 ay. Niye hatırlatmadınız ya? Keşke. Evet. Yükselen yıldız. 19'da bırakacak abi, kullanma. Üstüne çıkmaz. Abi ne yaptın? Ne yaptın, gitti altın kasası. Aynen. Altın kasası gitti. Sizler için feda olsun, ne diyeyim. Rüzgar Ercan, aleyküm selam. Rüzgar, hoş geldin. Baba İlyas, affedersiniz demişsiniz. Rüzgar Ercan, evet. Real Maz. Hocam o ganimet gemisini biriktiriyor musun? Size bir tavsiyem. Bu ganimet gemisini biriktirin. Ben her şeyi full yaptığım için artık harcayacak yerim kalmadığından dolayı ganimet gemisinden ödülleri almıyorum, biriktiriyorum. Şu an için ortalama 25 milyon odun taş demir, 30 milyon da altınım var. Bakın, buradan aldığınız altınlar üzerine eklenmiyor. Mesela kapasite neyse 19 milyon, o kapasiteye göre hareket ediyor. Biriktireceğim. Şimdi karargah kaç? 29. Karargah 30 güncellemesi Mayıs ayında gelir. Büyük ihtimalle Mayıs-Haziran aylarında %100 karargah 30 gelecek arkadaşlar. Çünkü her yıl o tarihlerde karargah güncellemesi geliyor. O güne kadar sabredersem herhalde bir 100 milyon, 200 milyon gibi bir rakamlara ulaşırız diye düşünüyorum. O zaman da bu gemideki ganimetlerle hiç savaşmadan en azından birkaç tane binayı çok rahat yükseltiriz. Ganimet gemisi. Yükselen yıldız. Adnan abi, 70. seviyeyim. Yengeç için heykellerim nasıl olmalı? Benimki gibi olsun. Bir tane de şey olsun tabii. Ee, seviye düşük olduğu için karargaha göre söylüyorum. Kaynak heykeliniz olsun. Bu şekilde, ya da mesela bende kaç tane hasar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane hasar var. Örneğin hasarlardan bir tanesini çıkartıp ikinci bir sağlık heykeli de koyabilirsiniz. Ya da tek gambot oynamayı becerebilirsiniz. O zaman şuradaki iki tane gambotu çıkartıp bir tane sağlık, bir tane de hasar koyabilirsiniz. Yani bir gambot, iki sağlık, ne etti? 3. Geriye 10 tane kalıyor. 10 tane de hasar yaparsınız. Yani yengeçte harikalar yaratırsınız. Hatta bu söylediğim heykel düzeni aynı zamanda operasyonlar için de geçerli. Ama tabii bir tane de mutlaka ve mutlaka kaynak ödülü heykeli koyun. En güzeli o. Evet, Shorts Gurme Adnan hocam, Clash Royale videolarını başlayacaksan bir klan kur. Yok, klan kurmam arkadaşlar. Belki var olan bir klana katılırım ama kendim kurmam. Gemideki ganimeti gösterdim, tekrar göstereyim. Adnan hocam, biraz
konuşalım. Tavsiye verin. Tabii buyurun arkadaşlar, istediğinizi sorun. Yani illa saldırmak zorunda değiliz yani. Ben sadece bu yayını muhabbet olsun diye açtım. Yani hedefim sıralamaya girmek değil. Sıralamaya zaten bizim arkadaşlar girmiş gideceği kadar. 260 yapmış Nezir. Bizim timdeki arkadaşımız. Aynı zamanda Yalçın arkadaşımız. 243 yapmış. Aleyna Baba Ali arkadaşımız da 190 yapmış. Maşallah, yani ilk 10 bizde yerelde. Küresele bakalım. 260'a 240. Evet, Yalçın arkadaşımız küreselde 25'te. Nezir arkadaşımız da küreselde 17'de. Yani tabiri caizse küreselde ilk 20, yerelde de ilk 10 bizim timde. Timimiz gayet iyi ya. Vallahi billahi. Hepsi mükemmel arkadaşlar. Hepsi güzel oyuncular. Hepsi saygılı, sevgili. Yani seviyorum hepsini. Şimdi Batar Dizer. Eski hesabımda ganimet gemilerinde 200 M vardı maşallah. Birikir yani, eğer ben de yanlışlıkla tıklamazsam, yani şu geminin üzerindeki ganimetlere yanlışlıkla tıklamazsam, karargah 30 oluncaya kadar rahat 200 M bende de birikir diye düşünüyorum. Evet. Hocam yeni karargahta gemiler 32 sınır olacak. Ekstra tank ve dede demek. İnşallah. Aslında bakın, karargah 29. Gemiler 27'de kaldı. Yani normal şartlarda karargah 27'ye kadar şöyle bir kural vardı. Her karargah yükseltmesinde kesinlikle ama kesinlikle gemiler de yükseliyordu. Yani gemilerin seviyesi karargahla eşdeğerdi. Ama karargah 27'den sonra karargah 28 geldi. 29 geldi ama gemileri yükseltmediler. Bilerek yükseltmedi şerefsizler. Neden? Çünkü gemileri 28 yaparsan artı 4 ekleyin 32. Yani piyadeye göre söylüyorum. Şu an için 31 tane piyade alıyor. 28 yaptığında 32. Yani her gemi 32 birlik kazanacak. 32 birlik kazanırsa ne olur? Aynı sizin dediğiniz gibi şöyle bakalım. Özellikle tank kullananlar için tankların birlik boyutu normalde 3 tane alıyor. Değil mi? Evet. 3 tane alıyor. Eğer gemiler 28'e yükselirse 32 olacak. 4 çarpı 8 32. 4 tane tank alacak. Aynı şekilde dedeler de öyle. Bunlar da birlik boyutu 8. Şu an için her gemiye 3 tane topçu geliyor, dede geliyor. Ne olacak? Gemiler 28 olursa bunlarda da aynı şekilde 3 yerine 4 tane topçu alabileceğiz. Buna benzer. Burada var mı herhangi bir şey? Yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Evet. Bakın dondurucu da artacak. 7'den 8'e çıkacak. Dondurucu. Lazercilerde bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. El bombacıları, onlarda da olmayacak. Bunda da olmayacak. Savaşçıya bakalım. Evet, savaşçıda da bir değişiklik olmayacak. Evet. Zokalarda olacak. Zokalarda şu an kaç tane zoka alıyor? 15 tane. 16'ya çıkacak. Gemiler bir kademe arttığında. Evet, ağır silahlı aynı şekilde. O da bir kademe artıyor. 7'den 8'e çıkıyor. Yani birçok birim artacak. Özellikle benim en çok hoşuma gidecek olan doğal olarak ağır silahlı Zoka artı dedeler. Ama bunu bildiği için Supercell bilinçli olarak karargah 27'den sonra karargah 29 olmasına rağmen gemileri yükseltmedi.
Doğukan, yengeçte hangi birlikler kullanılmalı? Ben şu an için karışık düzen kullanıyorum arkadaşlar. Genelde herkes karışık düzen kullanıyor. Artık siz de kendinize göre ya da elinizdeki liderlere göre değerlendirin. Bakın paylaşan arkadaşlar var mı? Evet, mesela 244. Nezir arkadaşımız paylaşmış. 244. aşamada maşallah farklı bir tasarım yapmış. Ağır silahlı MK, tank, sağlıkçı, dede ve Zoka. Bakın lazerci yok burada ama Dunfetti'nin şaf özelliğini artı anlamında süre uzatma toplarını kullanmış ve gravürden de şeyi kullanmış. Şu morali kullanmış. Çoğu kişi moral kullanıyor arkadaşlar. Evet. Shorts Gurme. Mayıs, Haziran bir yıl var. Ha, evet bir yıl var. Ya aslında bir yıl yok. Bir yıldan daha az ama neyse. Genelde bütün güncellemeler Mayıs, Haziran o dönemlerde geldiği için söyledim yani mesela. Karargah 29 güncellemesi yine Mayıs, Haziran dönemlerinde geldi. Karargah 28 güncellemesi de aynı şekilde Mayıs, Haziran dönemlerinde geldi. Yani teknik olarak yani isterse Boombiç bugün bile Karargah 30 güncellemesini yayınlar mı? Elbette yayınlayabilir. Ama tarihsel olarak baktığımızda genelde Mayıs-Haziran dönemlerine denk geliyor. Suraş abi bana da %100 diyor ama ondan fazla açtım hiçbirinde çıkmadı. Şöyle şuradaki rakam önemli arkadaşlar. Mesela Teğmen 75 diyor. Burada kaç yazıyor? Önemli olan o. Ona da bir bakın. Yani burada %50 dediğine bakmayın. %50 çıkma ihtimali var ama %50 de çıkmama ihtimali var. Ama sen de %100 demesine rağmen çıkmamış. O da ayrı bir durum. Batar dizer. Bu efsane kupa işi kötü olmadı mı ya abi ya? Zamanında aldıysan aldın. Zamanında aldıysan aldın diye bir şey yok. Mesela ne kupasıydı bu? Ha, Demir Gambot. Mesela ben de elmas yani mesela geçen sene ben Gambot yengecinde 60'ı geçmişim. Elmas kupayı almışım. İkinci kez şimdi 70'i bulursam bu sefer efsanevi kupayı alacağım. Seneye tekrar geliyor. Her ay farklı bir Gambot geliyor arkadaşlar. Yani her ay farklı bir yengeç geliyor. Dolayısıyla 2 yıl üst üste 60. aşama ve 70. aşamaları geçerseniz efsanevi alıyorsunuz. 3. sene geçerseniz bu mesela şu an ne var? Efsanevi 1 diyor. Ne oluyor? Efsanevi kupa 2 olacak. Mesela benim öyle birkaç tane kupa var. Şurada göstereyim. Mesela neymiş bu? Efsanevi Soğuk Yengeç Kupası. Birinci yıl eee, ne almışız? Elmas almışız. İkinci yıl efsanevi kupayı almışız. Üçüncü yılda ikinci versiyonunu almışız. Yani 3 yıl ben bu soğuk yengeç yapmışım ve dereceye girmişim. Mesela bu da efsanevi yıl dönümü. Bunda da 4 yıl. 4 kere aynı yengeci oynamışım ve 70. aşamayı geçmişim. Bu böyle arkadaşlar. Onun dışında mesela şuradaki dekorasyonlara geleyim. Gambot yengeci işte şu. Şuraya koyayım şunu. Şöyle koyayım. Evet, Gambot yengeci. Hatta şuraya koyayım. Daha net olsun. Tamam, orada dursun. Geçen yıl oynamışım ben bu Elmas Gambot yengecini. Elmas kupa almışım. Bu yılda 70'i aştığım takdirde efsanevi alacağım yani. Yani gayet mantıklı aslında. Ama her ay farklı geliyor. Yani her ay aynı yengeç gelmiyor. Her farklı 12 ay boyunca farklı gambot, aman farklı yengeç kupaları geliyor.
Evet. Yükselen Yıldız teşekkürler demişsin. Rica ederim. Şeref Bayır. Eskiden 9 adanın hepsini alırdım. Şimdi 4 veya 5 ada alabiliyorum. Neden? Bende de öyle. Eskiden ben gönül rahatlığıyla hiç 3x ile haritayı dümdüz ediyordum. Şimdi edemiyorum. Neden? Birincisi evvelsi yıl yaklaşık 2 yıl önce 1 yıldan fazla oldu gerçi de 2 yıl olmamıştır ama neyse önemli değil. Önce neler geldi arkadaşlar? Bu aksesuarlar geldi. Aksesuarlar biraz savunmayı güçlendirdi. Yetmedi. Biliyorsunuz bir ana güncelleme ile birlikte savunma gravürlerini ikiye çıkarttılar. Hakikaten bu savunma gravürü hadi aksesuarlar neyse de bu savunma gravürünün ikiye çıkması çok sıkıntı. Şimdi normal şartlarda örneğin karargah 29 olduğunda savunma gravürünü ikiye çıkarttıklarına göre o zaman bir sonraki güncellemede yani karargah 30'da en azından yaparlar mı? İnşallah yaparlar ama yapmak zorundalar. Çünkü savunmayı ikiye çıkarttıysan kardeşim o zaman bir sonraki güncellemede saldırıyı da ikiye çıkart. O zaman biz birden fazla yani en azından 2 tane saldırı seçelim. Ve gönül rahatlığıyla ne yapalım? Saldırı yapalım. İşte o zaman zevkli olur. Ama şu haliyle zevkli değil. Yani saldırılar zevkli değil. Evet. İsmail Seher. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hocam savaşçı nasıl açılıyor? Savaşçı nasıl açılıyor derken? Buradaki savaşçı mı? Onun karargahla alakası var ya. Şöyle bir bakalım. Savaşçı yanılmıyorsam da karargah 10. seviyelerde mi ne geliyor? Öyle bir şey olması lazım. Bir bakalım kaçıncı karargahta geliyor. Oo, savaşçı ne zaman geliyor? Savaşçı hep mi vardı yoksa? Kaçırdık mı? Allah Allah. Karargah 1'de piyademiz var. Tamam. Karargah 2'de ağır silahlı. Tamam. Karargah 3'te herhangi bir birlik gelmiyor. Karargah 4'te çavuş açı aktif oluyor. Tamam. Karargah 5'te Zoka geliyor. Tamam. Neyi kaçırdık biz ya? Karargah 6'da herhangi bir birlik gelmiyor. Karargah 7'de Kavan aktif oluyor. Karargah 8'de geliyor. Karargahın 8 olduğunda savaşçı geliyor arkadaşlar. Hocam anlamadınız sanırım. O yüzden o %100 şey demek. Sonraki teğmen çıkarışında kesin taklitçi gelecek. Teğmen şansı hala %0,3. Valla kafa karışıyor. Ben de anlamadım. İnanın. Şöyle 10 dakika kalmış. Şöyle bir gözcülük yapayım şu 44'e. Hocam Gambot'taki dev savaşçı nasıl açılıyor? Gambot'taki dev savaşçı mı? Gambot'taki dev savaşçı hangisi arkadaşlar? Dev savaşçıdan kastettiğiniz şey hangisi? Proto birliklere bakalım. Bizim proto birliklerde dev savaşçı diye bir savaşçımız yok. Ee, şunları diyorsan mesela patlayan robotlar ne bileyim ee, ekstra savaşçılar ya da buz bombaları ya da ona benzer gambot yetenekleri yani ekstra gambot yeteneklerinden bahsediyorsan o zaman şöyle bakalım ekstra gambot yetenekleri karargah kaçta geliyor? Yanılmıyorsam onu kastediyorsun. Evet, ekstra gambot, geçici gambot yetenekleri karargah kaçta geliyormuş? Karargah 11'de geliyormuş arkadaşlar. Yani şu ekstra gambot yetenekleri
O büyük savaşçı, ne bileyim hızlandırıcı, koruyucu, şok bombası, ne bileyim hack, klon, patlayıcılar, buz bombası gibi. Geçici olarak öyle 2 günlüğüne, 3 günlüğüne gelen ekstra gambot yetenekleri bunlar. Onlar da karargah o kaçta geliyor? 11'de geliyor. Geçici arkadaşlar onlar. 2 gün 3 gün kalı gidiyor. Ondan sonra farklı bir yetenek geliyor. Sınırlı süreli yani. Farit Rüstem. Fırlattığın savaşçı var ya abi onu diyor. Tamam işte ben de onu diyorum. Karargah 11'de geliyor. Onlar ekstra gambot yetenekleri ve geçici. Mesela şu an var mı böyle bir yetenek? Şu an yok. Gelmemiş. Ama şey de var. Her aşamada farklı farklı gambot yetenekleri geliyor. Mesela patlayan robotlar demiş. Mesela bu ek gambot yeteneği. Bunların aktif olabilmesi için karargahınızın 11 olması gerekiyor. Ha aylık takvimde yayınlanmıyor. Doğru söylüyorsunuz. Şurada bir aylık takvim var. Gerçi Ağustos bitmek üzere. Ama olsun. Göstereyim hemen. Evet. Şu an ay kaç? 22. Hmm. Mesela geçen gün kristaller vardı. Ondan önceki gün şu patlayan böcekler vardı. Sonra şu taret vardı bir tane. Şok vardı. Bunlar geçti. 24-26. Bakın mesela şu an 21-23 Gambot yengecimiz var. Yengeçten sonra ayın 24'ü hangi güne denk geliyor? Pazartesiye denk geliyor. Pazartesi günü ne gelecek arkadaşlar? Şu koruyucu gelecek. 2-3 gün kalacak. Ondan sonra savaş gemisinin sezonu başlıyor. Sonra sonar ok gelecekmiş ay sonunda. Sonra Hivimanya yani ağır silahlıların maliyetlerini düşürecek 2-3 günlüğüne. Sonra en son 31 Ağustos ile 2 Eylül arasında şu taretler gelecek. Bunlar hep bak geçici gambot yetenekleri arkadaşlar. Yani 2-3 günlüğüne geliyorlar sonra gidiyorlar. Yani sürekli kalmıyorlar. Onların da ne zaman geleceğini ve hangi yeteneklerin geleceğine kim karar veriyor? Supercell karar veriyor arkadaşlar. Ayhan Arıcı. Abi karargah 15 hesabım var. Güç taşı şansı 85. 85 değildir o. Eğer şaheserse 75'tir. Kalsın. İleride çok lazım olacak. Özellikle gravürü için çok çok lazım olacak. Hocam gemi seviyesi 27 kalsa 31 birim devam etse ama 9. gemi eklense nasıl olur? O da olur. O da olur. Gemi seviyeleri 27 olsun ama gemi sayısı 9 olsun. Aynı hesaba gelir. Yani sonuçta buradaki amaç birlik sayısını arttırmak. O yüzden bilerek gemilere yükseltme vermediler. Murat Soğuk, aleykümselam. Teşekkür ederim, hoş geldin. Arkadaşlar tekrardan bir 5 dakika izin isteyeceğim sizden. Normaldir yani 3 saate yakın süredir yayındayız. Arada bir böyle 5 dakika molalar olur. Hemen geliyorum.
arkadaşlar. Suraş. Abi Bumpas'ı azıcık geliştirip bedava şeylerin kalitesi biraz da artsa. Valla Bumpas da eskiden şu ödüller içerisinde kamuflaj bileti vardı. Onu kaldırdılar. Niye kaldırdılar bilmiyorum. Ha, niye? Keşke kaldırmasalardı. Artık kamuflaj biletini satın almak için illa takas yapmak gerekiyor. Yani en azından şu kartları, anahtar kartları çoğaltsalar gayet iyi olurdu. Artı şunlardan da bol bol geliyordu. Artık onları da kısıtladılar. Saldırı planı, bina tasarımı ve bol bol yine kristal geliyordu. Onları da kısıtladılar. Yine bol bol jetonlar geliyordu. Onları da kısıtladılar. Sırf şu kartları yerleştirebilmek için birçok şeyi maalesef kısıtladılar. Şimdi 3 dakikamız kalmış. Şöyle bir gözcülük yapalım. 4'e. Tamam. Saldır. Güzel. Aklınıza takılan sorular varsa buyurun sorun arkadaşlar. Sorun değil. Yayını açmamın sebebi zaten sohbet etmek. Onlar buraya alır. Dost kurma. Hele şükür gelebildim. Ben de ara bir mola verdim, ben de geldim. Evet. ...45'e bir gözcülük yapalım. Alırız inşallah. Hadi bakalım. Şu arkadaşı bir alayım da. Tamamdır.
Tamamdır. İyi gidiyoruz. Kahramanları koruyalım. Derken vicdansız gitti. Ay 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 ay. Hadi canım benim. Hadi canım benim. Az kaldı. Çok güzelsiniz. Biraz zorladı ama. Evet gençler. Ada saldırılarında hangi gravürü kullanıyorum? Şimdi eğer karşımdaki kişi çok güçlü değilse, yani çoğu kez yüksek sıralamalı sıralama kasan adalar geliyor. Örneğin şöyle bir bakayım. Ha, burası kolaymış. Şuna bir bakayım. Ya bak, burası biraz beni zorlayabilir. Başka. Şurada şu arkadaş gelmiş yeni. Ha, bu da fena değil. Şöyle zorlu bir ada var mı diye bakıyorum da. Neyse. Eğer zorlu bir ada yoksa arkadaşlar, çoğunlukla ganimete, özellikle altına çok ihtiyaç oluyor. Altına ihtiyaç olduğu için ben kimya kullanıyorum. Yani birlikleri korumaktan ziyade ganimete oynuyorum. Ama karşıma güçlü bir ada gelirse, işte o zaman adanın durumuna göre ya zırh tercih ediyorum ya da sabotaj tercih ediyorum. Ada saldırılarında bu şekilde. Nokinox. Aleykümselam. Savunmaları basmadan direkt karakolu yükseltsek daha iyi olmaz mı? Ben genelde öyle yapıyorum arkadaşlar. Eğer zafer puanınız uygunsa, tecrübe puanınız uygunsa otomatikman hiç tereddüt etmeyin, karargahı yükseltin. Karargahın arkasından yükseltebiliyorsanız heykeltıraşı yükseltin, radarı yükseltin, cephaneleri yükseltin. Sonra gemileri yükseltin. Yani savunmayı en sona bırakın. Savunma oynamayın. Bakın, şeyi göstereyim ben size. Benim küçük hesabımı. Junior'ı göstereyim. Tamam. Evet. Şimdi karargah 20. 20'den 21'e çıkartmak için tecrübe puanım yeterli mi? Yeterli. Hemen hiç savunmaları yükseltmeye gerek kalmadan direkt karargahı yükseltirsiniz. Yani hiç şey yapmayın, tereddüt etmeyin. Yeterli miktarda ganimetiniz varsa hemen karargahı yükseltin. Taretleri sona bırakın. Sonrasında neyi yükseltin? Cephaneli yükseltin. Mesela burada ne istiyor? Bu 24. karargah istiyor. Tamam, cephaneli yükseltirsiniz. Artık benim mesela şu hesapta radara gerek yok. Ondan sonra gemileri yükseltirsiniz. Gemileri de 22'ye yükseltirsiniz. Böylelikle gönül rahatlığıyla güçlenirsiniz. Cephaneliğe öncelik verin karargahtan sonra. Ve ondan sonra en çok kullandığınız birliklerden başlayın yükseltmeye. Sonra en az kullandığınız birliklere geçersiniz. Şunu ben yükseltmeyi vereyim bari. Yani
Ee, her şeyi maksimum yapayım. Ondan sonra karargah basayım. Böyle bir şey yapmayın kesinlikle. Mert Ali. Merhaba abi, iyi yayınlar demişsin. Teşekkürler, hoş geldin. Alt klandayım. Maalesef operasyonlar son zamanlarda sekteye uğruyor. Bir aksiyon alabilir miyiz? Alabilir misiniz? Diğer timde mi? Diğer timde ben dediğim gibi son bu elit liderler yüzünden oyundan soğudum. Yani normalde benim 5 tane hesabım var. En küçük hesabımda doğal olarak bu klanda. Terat Bak 2.0'da artık ben de saldım. Ben de saldım. Çünkü uğraşamıyorum. Hem zaman kaybı hem para kaybı. Hmm. Ne açmışsınız? Büyük saldırı açmışsınız. Aslında ideal ama Java Kalesta, Ocak, Torrent. Ocağa bir bakalım. Ocak sıkıntılı. İşte gravür olması gerekiyor. Kalisto'ya bakalım. O Kalisto daha da sıkıntı. Biri yani gravürü olan arkadaşlar çok rahat bir şekilde bunları indirir de işte gravür olmayınca maalesef sıkıntı. Zamana ayırmak gerekiyor. Bakalım kim saldırıyor. Gayet güzel saldırıyor arkadaşımız. Hocam siz kaç yaşındasınız? 51 diye tahmin ediyorum. Aynen 51. 75 doğumluyum. Metigo abi adım. Metigo abi adım bu arada. Metigo. Hı. Ben nickname'lerinize yani buradaki normal isimlerinize göre size sesleniyorum yani kusura bakmayın. Abi siz de haklısınız. Size lafım yok. Belki 50 kişinin dolması için alımlar artırılabilir. Yani alımlar var zaten. Yani tekrardan klanı göstereyim. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Yani 15 kişilik yer var. Yani güçlü oyuncular gelirse buradaki zafer puanı aslında ideal. Şöyle güçlü oyuncular, karargahı en azından 24-25 olan oyuncular gelirse operasyonların bitme ihtimali artar. Ama onun dışında maalesef operasyonlar sekteye uğrayabilir. Gayet normal diyeceğim ama aslında normal değil. Yani ben iki tane klanla uğraşamıyorum arkadaşlar. Sadece kendi klanımla uğraşıyorum. Ve tekrar söylüyorum. Yani özellikle şu liderlerden sonra her şey paraya döndü. Yani hangi hesabı para yatırayım şaşırdım. Bütün hesapları para yatırmaya kalkarsam benim maaş yetmez ona. Oyundaki gerçek adım Mert zaten. Estağfurullah. Mert. Tamam o zaman direkt isminin ön takısını kullanayım. Mert. Evet gençler. Ben şimdi ana hesaba tekrar geri döneyim. Aklınıza takılan başka soru var mı? Buyurun sorun. Çünkü 3 saati geçtik. Ha bak birisi saldırmış bana işte dedim ya size. Belli bir süre içerisinde ne kadar çevrim içi olursak olalım mutlaka birisi artık saldırır size. Çevrim içi olsanız bile. Şuradan ödüllerimizi alalım. Şurada bir tane Türk oyuncu var. Neredeydi o? Ha, Rüzgar 72. İzliyor mu beni? Zannetmiyorum izlemiyordur. Bu arkadaşa bir ödül vereyim.
Türk oyuncu olduğu takdirde ve mavi ve yeşil heykel kullanmadığı takdirde elimden geldiğince bu şekilde ne yapıyorum? 7 elmas artı 2 istikbarat hediye ediyorum. Şimdi gençler, heykel desteğim bitmiş. Bizim operasyonumuz 3 saat sonra başlayacak. Operasyonda heykeller tozlarım. Ondan sonra kaldığım yerden devam ederim. Var mı aklınıza takılan bir soru, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz? Yoksa yayını burada sonlandıralım arkadaşlar. 3 saat, 3,5 saat civarlarında bir yayın. Amacımız zaten sohbet etmekti. Sorularımıza, aklımıza takılan sorulara cevap vermekti. Benim bilmediğim sorular olur. Sizin bildiğiniz sorular olur. Karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde ne yaptık? 3 saatlik bir yayın yaptık. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.